Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir canlı yayın olması dileğiyle ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber e-ticarette özelden çokça sorduğunuz sorulara cevap verme amaçlı soru cevap yayını yapacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak bugün yapmış olduğumuz kampanyaya katılıp kazanan arkadaşları bir kez daha teşekkür edip takdir etmek istiyorum. Eğer vermiş olduğumuz çekilişlere de katılmak istiyorsanız sizler de daha önceki videolarda söylemiş olduğumuz şeyleri izleyebilirsiniz. Şimdi bugünün konusu aslında biraz daha e-ticarete başlama sürecinde yapmanız ve bilmeniz gerekenler ve ayrıyeten de bu işlemler süresinde sizlerin e-ticarete ne kadar doğru ya da uygun olduğunuz. Bu çok ama çok önemli. Yani herkes e-ticaret yapabilir mi? Aslında benim kendi görüşüm tabii ki yapabilir ama ne kadar istediğiyle alakalı. Çünkü isteyenler gerçekten başaracaktır. Bu arada hepinize selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı alayım. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlar varsa linki Facebook grubuna paylaşacağım. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Sırayla hepinizi alabilirim. Bir saati geçmemek üzere. Sorularınız varsa canlı chat bölümünden sorabilirsiniz. Instagram'da eğer yayın oluyorsa ya da herhangi bir şekilde gidiyorsa da hepinize selam olsun dedikten sonra şimdi bugün arkadaşlar e-ticarette başlarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ya da bu işlemleri gerçekleştirirken neler yapmanız gerekiyor? Bunları anlatacağım. Öncelikli olarak ben Telegram grubuna bizim linki yollayalım. Katılmak isteyen grupta arkadaşlar varsa onlar katılabilir. Arzu ettiği takdirde şöyle yapalım. Peki. Sanırsam hazırız. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi merhaba Akın Bey, iyisinizdir. eBay'de kalıcı suspend yedikten sonra ikinci hesap açmak istiyorum. Tamam, Green Card'dayım. İkinci şirketi kurarak hesap açmamda sıkıntı var mı? Buradaki olay aslında şu. İstersen 100 tane pasaportun olsun. Buradaki süre içerisinde aynı bilgisayardan aynı bilgileri girdiğin takdirde yine hesap eBay tarafından suspend edilecektir. Çünkü vermiş olduğun daha önceki suspend videolarıma bakarsan MC011 ya da diğer suspend videolarında orada yaklaşık 10-15 tane madde açıklıyorum. Seni nasıl yakalayabiliyorlar ya da nelerden dolayı sana suspend verebiliyorlar. Arzu ettiğin takdirde YouTube'a eBay suspend yazarsan büyük ihtimal karşısına ben çıkacağım. Ve bu şekilde sen de işlemlerini gerçekleştirebilirsin ve neyi yapıp neyi yapmaman gerektiğini öğrenebilirsin. Bu arada Ceyhun geldi ama Ceyhun nasıl? Sesim geliyorsa ses verebilirsin. Uğur merhaba, hoş geldin. Erkan teşekkür ederim yayın dileklerin için. Hasan ilk gerçek ürünü yükledim. Ne sıklıkla ürünleri yüklemeliyim? Tabii ki Hasan, hiç durma, her gün ürünü yüklemeye devam et. Ceyhun selam, nasılsın? Mikrofon çalışmıyor, haberin olsun. İyiyim hocam, teşekkürler. Siz nasılsınız? Süper, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi vallahi hocam, nasıl olsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de canlı yayını bekliyordum açıkçası. Hatta az önce çalışıyordum. eBay'deki kursuma çalışıyordum. Notlarımı alıyordum. Acaba Akın Hoca canlı yayın açar mı diye bekliyorken bir baktım canlı yayın şimdi. Ya ayıpsın her zaman ya. Bugün şeyde yapıyoruz, sadece YouTube'da yapıyoruz. Orada bir fark olsun, değişiklik olsun. Bu arada Aleyna, eğer beni izliyorsan device'ında bir problem var. Yani eğer istiyorsan bir gir bir daha çık ya da girmiş olduğun cihaz şu an yapmaya çalıştığın şeyi desteklemiyor. O yüzden giremiyorsun. Haberin olsun. Tamam. Tekrar bir girip çıkayım hocam. Tamam. Kapatıp sen değil Ceyhun. Aleyna'ya söyledim. Pardon, özür dilerim. Pardon, özür dilerim. Evet, sana demedim. Aleyna'ya dedim. Bu arada Mustafa hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Sesler sonradan geliyor. Ceyhun nasıl gidiyor? Bugün sen biliyorsun şeydesin, satışların nasıl, hayatın nasıl? Eğer biraz anlatmak istersen böyle sırayla herkese soru gidelim. Soruların varsa tabii. Yani burada yeni arkadaşlar da var. YouTube üzerinden de bizi izliyorlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Benim anlatmam mutlaka daha olacaktır. Onlar için motive olacaktır. Siz sonuçta işin içinde sürekli olarak yapan bir insan olduğunuz için ben de keyifli anlatmak isterim. Şimdi şöyle, ben sizin hem Facebook hem de eBay eğitiminizi aldım. Öncelikle bir Facebook'a başladım ve açıkçası biraz şöyle düşünüyorum. Bunu siz de zaten sanırım bir YouTube videonuzda söylemiştiniz. Facebook gerçekten böyle bu işin aslında dropshipping 101 gibi bir şey.
Böyle en böyle kolay yoldan başlayabileceğiniz, suspend sıkıntısı yaşamayacağınız, işlemin sistemin nasıl işlediğini daha iyi anlayabileceğiniz bir platform Facebook. Doğru. Ama açıkçası hani orada da bütün olay Facebook sonuçta bir iletişim platformu olduğu için, orası bir satış platformu olmadığı için, tabii Facebook Marketplace'ten bahsediyoruz, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Orada insanlar daha çok böyle elden satın almak istiyorlar. Bizim Türkiye'deki Letgo gibi. Biraz orada sıkıntısını çekiyoruz elbette. Ama zamanla tabii ki o iletişim şekliyle bir şekilde doğru bir şekilde yapmaya başlıyoruz. Ben geçen hafta ilk satışımı yaptım. Bu arada gülüyorsunuz hocam, evet, bir problemli bir durum vardı, onu da anlatırım. Geçen hafta ilk satışımı yaptım. Mesajlar da gelmeye başlıyor tabii ki. Daha da iyi olacak gibi diye düşünüyorum. Sadece şöyle bir problem yaşadım. Hatta bunu size de sormak istiyorum. Bana sormuştunuz çünkü. Peki sonra ne yapacaksınız Ceyhun demiştiniz. Onu burada açıklayabilir miyim hocam? Her zaman ya. Net ol. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben ilk satışımı yaptım. Biraz da böyle ilk satışım yüklü bir satış oldu açıkçası. 10 adet bir ürün sattım. Ve sonrasında ben o ürünü alamadım. Ondan sonra öyle bir problem yaşadım. Sonrasında işte sağ olsun Akın Hoca'nın birazcık desteğiyle bir şekilde sorunu çözdük. Üründe kısmetse pazartesi günü müşteriye ulaşacak. Onun sonrasında ben açıkçası PayPal üzerinden kredi kartıyla satış yapamadığımda oradan almayı düşünüyorum. Şimdi hocam burada size bir sorum olacak. Şimdi ben burada böyle bir es vereceğim. Neydi? PEP kartımı aldım. PEP kartım üzerinden acaba satın alma yapabilir miyim? Şimdi kredi kartında problem yaşadığım zaman. Ona ne dersiniz? Ya olay aslında Alman değil de olay ödeme yaparken bankaların senden almış olduğu komisyonlar. Yoksa her kartla alışveriş yaparsın yurt dışına açık olduğu sürece. Fakat buradaki süre ne kadar sana şarj ediyorlar alım başına. Şu an Payoneer benim bildiğim kadarıyla en düşük komisyon fiillerini uygulayan kartlardan bir tanesi. Ya da bazı Amerikan kartları, Amerikan Express kartları. Yani bunları sahip olabilirsen çok düşük komisyonlar ödüyorsun. Hatta benim bir tane kartım var. Aldığım her şeyden para kazanıyorum. Hani bu tamamen sana kalmış. Bankaların sunmuş olduğu offerlar var. Ben kredi kartlarıyla hayatını yaşayan insanlar tanıyorum. Sırf almış oldukları cashbacklerle, bonuslarla dünyayı dolaşıyor. Hani burada asıl olay aslında bankalardan ne istediğin. Hani hangi bankanın hangi aktivitesi senin için iyi. Tabii ki alabilirsin istediğin kartla Ceyhun. Yani bir sorun yok orada. Yani elbette alabilirim ama ben işte 2 banka üzerinden gittim ama ikisinde de hiçbir şekilde şey yapamadım. Sonuç satışa ulaşamadı maalesef. Bankayı da aradığımda hiçbir problem olmadığı söylendi. Bilmiyorum işte şimdi bu PEP kartımla deneyeceğim o sıkıntıyı. Çözebilir miyim diye. Yani siz de dediniz aynı zamanda birkaç kişiden daha ben böyle problem oluyorum diye. Bununla ilgili sizin bir çözüm şeyiniz var mı? Merak ediyorum açıkçası. Aslına bakarsan o senin almaya çalıştığın müşteriden ben aldığım takdirdeki süreçte bana farklı bir şey verdi. Çünkü sadece farklı bir ödeme yöntemi alıyordu. O bence satan kişiden kaynaklı bir problemdi. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü beni de zorladı. Bir tane kartım vardı. O kartla alışveriş yaptım. Hani şey yapmadı. Bayağı bir uğraştırdı. Ne olduğunu hatırlamıyorum, tamam mı? Yani o kadar öyle yoğun arasında elim ayağıma doladığında öyle 2 dakikada aldım şeyi gönderdim. Ama hani bir şey oldu orada, onu biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum da ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece yani farklı bir ödeme yöntemi alıyor. Kredi kartıyla ödeme almıyor galiba. PayPal'la alıyor. Sen de kartın da PayPal'a ödeme almadığı için mi bir sıkıntı oldu ama. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aleyna, hala senin device'ın çalışmıyor. Seni alabilmem için ya bilgisayardan gir ya da telefondan giriyorsan farklı bir tarayıcıdan girmeye çalış. Çünkü hiçbir şekilde o Aleyna buradaymış. Özür dilerim, lafımı geri aldım. Devam ediyorum. Yani öyle işte kredi kartıyla ilgili bir problem vardı. Ben tahmin ettim. Büyük bir ihtimalle benim aldığım tedarikçiyle ilgili bir sıkıntı. Yani siz de öyle olduğunu söylüyorsunuz. Doğru, toptancı ile alakalı bir sorun o. Hani benim bugün gördüğüm kadarıyla çünkü yani beni de uğraştırdı bayağı ama yani dediğin gibi yine sonuçta şey yapacaksan yani bu işi uzun vadeli yapacaksan daha sağlam bir toptancı bulman lazım. Aksi takdirde uzun soluklu olmayacaktır.
Yani benim orada işte ilk şeyim oldu. İlk satışın karşıma çıkan ilk problemi oldu. Ama sonuçta buradan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Birçok problem bizi yolda bekliyor. Ama bu problemler bizi yıldırmaması gerekiyor. Sonuçta bir yola çıktıysak aynen düştüğümüz zaman kalkmasını da bilmeli. Yaşadığımız sıkıntılardan da ders almasını bilmeliyiz. Yani ya öğreniyoruz, tecrübe. Öyle. Yani bir kere sizin gibi bir başımıza eğitmenimiz olması gerçekten büyük bir... Olur mu canım ya? Yani siz zaten canavar gibisiniz. Bir şeye ihtiyacınız yok. Burada şimdi hani ben de zamanında o tarafta olduğum için şimdi bizi izleyen arkadaşların bazıları işte aktör bunlar gibilerinden konuda bir şey yok arkadaşlar. Siz de kendinizi araştırıp Akın Hoca'nın ne kadar bilgili olduğunu ve gerçekten ne kadar yardımsever olduğunu göreceksiniz. Hani adam oradan işte hocayı övüyor gibi düşünmeyin. Gerçekten işin içine girdiğiniz zaman siz de fark edeceksiniz. Yeter ki isteyin ve başlayın. Yani onu demek istiyorum. Hocam bir de onun haricinde birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Yapalım mı Cem? Dönelim mi? Aleyna Fatih de konuşsun istersen. Sen de ikincisine söylersin. Şey olmazsa. Tabii. Çok pardon arkadaşlar. Fatih hoş geldin. Hocam benim sesim iyi geliyor mu? Süper geliyor. Çok iyi hocam. Ya Cem kusura bakma biraz bir şey yaptık ama. Yok sen kusura bakma Fatih'le sürekli konuşuyoruz bu arada hocam. Biliyorum ben yazıştığınızı görüyorum zaten de hani. Ne yapıyorsun Fatih, iyisin? İyi hocam, çok şükür her şey çok iyi gidiyor. İşler de güzel gitmeye başladı. Süper. Çok hocam güzel. Burada bir sipariş aldım da ben. Müşterim not yazmış bana. İşte evim biraz zor bulunuyor. Beni arayın demiş teslimat zamanında. Biz de şimdi numarayı girmiyoruz ya oraya. Okey. Şöyle bir şey yapabilirsin. Müşteri seni niye arayın diye mesaj atmış ki? Evi zor bulunuyormuş, öyle yazmış. Evim zor bulunuyor. Okey. Numarasını ver, kargo şirketine yapıştır. Aynı. Nereden alıyorsun ürünü? Toptancı kim? eBay. Tamam, eBay'deki satıcıya mesaj at. Lütfen kargo teslimat sırasında bu numarayı kargocuya ulaştırır mısınız? Çünkü yani kargo sürecinde bir sorun yaşarsa direkt iletişime geçsinler. Yani direkt sadece satıcıya pasla lafı. Kopyala yapıştır. İnşallah siparişi geçebilirim. Daha denemedim ama bende de kredi kartı sorunu vardı. Tamam. Şey yazarsan yazarsın bana. Tamam hocam. Hocam bir sorum bir tane değil mi? Ceyhun'unki gibi 10 tane değil. Yok hocam, bir tane şimdi. Çok güldüm ya. Diyor ki sipariş giremiyorum diyor. Efendim neye dedim, ne sorun var? İşte diyor sipariş bir şey olmuyor falan. İyi tamam dedim, gönder ben alayım şey yapayım dedim. Baktım bana şey diyor, göndermiş ürün diyor ki ama 10 tane alacaksın diyor. Ya alacaksın demedim hocam. Yok şakasında diyor. 10 tane sattım yani ilk ürünü. Hocam yani ben de utana sıkana söyledim bu arada gerçekten. Yok o beni mutlu ediyor. Ben orada şey gibi düşünme. Ben şeyden güldüm. Hani nasıl geçen hafta nasıl satış olmuyor, neden olmuyor, biz satış yapamıyoruz, şey olmuyor, satış olmuyor. Böyle roman yazıyordum. Evet. Bu hafta bana 10 tane şey gönderince haliyle ben biraz şaşırdım. Ama şöyle bir şey var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Benim o 10 tane satışımda ben kursun parasını çıkarttım bu arada hocam. Yani hani hep sizin söylediğiniz şey var ya. Hani arkadaşlar bakın başladığınız zaman yapacaksınız diye. Ben şu anda kursun parasını çıkarttım. Şu anda 0'a bundan sonra artık kendim her şeyin parası çıktı. Evet. Verdiğimiz her şeyin parası çıktı hocam yani. Ya aslında ben hep öyle düşünüyorum. Bir şey yatırım yapıyoruz. Yaptığımız yatırımın artık yani nasıl ev alıyoruz. Bir yıl sonra yatırımını geri almaya başlıyoruz. Araba alıyoruz. Belirli bir süre sonra geri almaya başlıyoruz ama neye inandığın ve neye yatırım yaptığın çok önemli. Benim görüşümdeki paranı o şekilde hızlı bir şekilde alıyorsun. Şimdi Ceyhun hani örnek veriyorum eğitime yatırım yaptı. Parasını geri aldı. Ceyhun ömrünün sonuna kadar bu şeyi öğrendi. Ve işte nereye giderse gitsin, dünyanın neresine dolaşırsa dolaşsın işe ihtiyacı yok. Çünkü nasıl para kazanılacağını biliyor artık. Hani bu benim için çok büyük bir şeydi. Ben de yıllar önce bir şey söyleyeceğim. Bu arkada çok cızırtı geliyor ama bir tanenizin hoparlörü herhalde onu aslında geliyor. Onu bir şey yapsana da robot gibi oluyor. Her neyse ama önemli olan şey aslında hani benim kendi görüşüme göre neye inanıyorsanız onu yapın. Yoksa Aleyna bu arada hoş geldin. Eğer sesin geliyorsa umarım iyisindir. İyiyim hocam, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok iyiyim ya. Kahvemi içtim yine akşam kahvesini. Canavar gibiyim. Nasıl gidiyor? İyiyim. Teşekkürler. Yani güzel gidiyor. Gitmeye çalışıyor. O geçen akşam için de çok teşekkür ederim. Gecenin 3'ünde benimle uğraştınız. Bilgisayarıma bağlanın. Arada sırada çılgınlıklar yapıyorum. Yani ondan sonra yine olmadı. Ben size mesaj attım. Ertesi gün o gece oldu. Bilgisayarımı açıp kapayınca ertesi gün olmadı. Sonra sağ olsun Nur imdadıma yetişti. O da benim bilgisayarıma bağlandı. Sizin geçen Meet'te gösterdiğiniz gibi telefon gibi işte Google Play falan indirdi. O Oldu mu? gösterdi. Şu an oldu. Ama anladım ki 3-4 haftadır boşuna kürek çekiyormuşum. Hı hı. Ya ben de hep böyle tribe giriyordum. Hani 4 hafta oldu, görüntülenmelerim 200'den aşağı değil. Ben niye mesaj alamıyorum diye hep Evet. böyle kendimi sorguluyordum. Ama son bir hafta içinde işte siz bağlanalı 3-4 gün oldu. 3-4 günde yaklaşık 20-30 mesaj aldım. Şu an için mutluyum. Mesaj alabilmenin verdiği olduğu mutluluk. Ama şu an satışım yok. Şu an satış yok mu? Yok yani soruyorlar ürün hala satılık mı? Evet satılık diyorum. Sonrası yok. Niye yok bilmiyorum. Hani ürün kötü olsa mesaj atmazlar. Aslında... Bir şey eksik yapıyorum ya da siteye direkt yönlendiriyorum. Mesela Ecvit'e yönlendiriyorum direkt. Linki verdikten sonra gidiyor müşteri. Bence diyalogda bir sorun yaşıyorsun. Yani şey gibi olabiliyor bazen. Hani al git tarzı. Aslında şey yapabilirsin mesela. Ben orada yeni bir taktik geliştirdim. Facebook'ta fiyatı biraz daha yukarıda satabilirsin. Ecvit'te 5 pound, %5, %10 indirim. Şöyle yazabilirsin. Merhaba, teşekkür ederim ürünle ilgilendiğin için. Sana yardımcı olmaya çalışacağım. Şey yazarsın. Thanks so much for your attention. I will try to help. Bir şeyler yazarsın yani şeyler. Şimdi İngilizce bir şeyler söylemeyeyim. Ve de ki şimdi bu linkle gidersen %10 indirimini alabilirsin. Bitti. Saniyesine bak nasıl satış geliyor. Ben de şey yapıyorum bana genelde evet hala satılık mı dediklerinde evet hala satılık herhangi bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyiniz yazıyorum. Yok, işte nereden alabilirim falan diye sorduğunda da linki yolluyorum. Eğer bu linkle satış alırsanız ben de %5 fırsat kodu yaptım. Hı. Onu da belirtiyorum. Kodumuz şudur diyorum. Bu kodla beraber işleminizi hani satışınızı yapabilirsiniz, alışverişinizi tamamlayabilirsiniz diyorum. Sonrası olmuyor. Ama şu an sizin dediğiniz şeyi de deneyeceğim. Çünkü hani acaba diyorum ürün kötü olsa mesaj atmazlar. Yok, ürünle alakalı olduğunu sanmıyorum. Sadece senin orada biraz satış tecrübesi gerekiyor. Yani ben hatırlıyorum ya bak soru sorulur. Her zaman soru sorman lazım. Fakat bazı sorularda sorudan ziyade yönlendirmen gerekiyor. Yani mesela soru var. İşte bu ürüne ilgilenir misiniz? Bu ürünü alabilirsiniz vesaire. Bu ürün kopyayla şimdiki siparişinizi nereye göndereyim? Hangi adresinize gönderelim? Yani adam bir soru sorarken ben onun hangi adresine göndereceğini soruyorum. Hani ev olur diyor. Ben yıllar boyunca böyle sattım. Ben 15 yıl önce de böyle Turkcell'de çalışırken böyle satış yapıyordum. İnsanlar sürekli alırsınız değil mi efendim? Şu kadar para kartı. Hayır. Çok satış taktiğidir bu. Zorlama diye bak arada fark var. O kadar netsin ki müşteri geliyor. Bu ürün hala satılık mı? Evet ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi adresinize gönderelim? Çok mantıklı. Gerek yok. Laf dalaşı İngilizceniz senin İngilizcen iyidir. Hani bazılarının iyi değil. Uzatmaya gerek yok. Sadece direkt konuya gir ve yönlendir. Çünkü o senin müşterin. Sana geldi. Ona güzel bir yolla. Tabii ki şimdi yaptığımız şey o kadar araştırıyorsunuz. O kadar ürün buluyorsunuz. Bu satıştır. Satış yapmak istiyorsanız ilk önce bir satışçı olduğunuza kendinize inandırmanız lazım. Yani saldırgan olmanız lazım. Hustle olmanız lazım. Ne kadar çok bilgi bildiğinizin hiçbir önemi yok. Eğer bu bilgiyi doğru bir şekilde doğru yerde kullanmıyorsanız. Facebook Marketplace'te yani satış yapamama gibi birisinin bir şeyini ben aslında gerçekten göremiyorum. Ki sen yapacaksın ayrı bir konu. Seni hesaba katmıyorum. Sadece şey çok önemli. Gerçekten ama gerçekten. Hele özellikle benim en son Akın Baba yazılımı inşallah yakın zamanda yani bu haftanın sonu ya da önümüzdeki haftanın başında bitireceğiz. Hani denemeniz için size bir hafta şey vereceğim büyük ihtimal. Onu bir denersiniz çünkü beta sürümünde olacak. İçerisine ürün araştırma yazılımını da ekledik. Hani Ceyhun bayağı soruyordu yazılım hani ne oldu diye. Onu artık bizim yazılım içerisine koyduk.
Bu arada Azerbaycan'a selamlar. Herkese de selam. Mesajlarınızı görüyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz ayrıyeten. Yazın da bitti. O şekilde çok güzel ürünler bulacağız. Son bir şey daha. Çok güzel, yakında güzel bir şey yapıyoruz. Bayağı bir sizin için hazırladık. Çok güzel böyle bir şey olacak. Ürün araştırmayla ilgili, ürünlerinizin yüklenmesiyle ilgili. Yani demeye çalıştım, yakında hazır olun. Böyle arkanıza yaslanın, 10-15 tane, 20 tane hesaplarınız açılacak. Yani onu da yakında size paylaşırım. Şimdi hala şeyini yapıyoruz. Sürpriz olacak diyelim. Yine mükemmel bir şekilde yardıma koşuyorsunuz hocam. Teşekkürler çok. Her zaman yani. Hani her zaman gece 4'te değil. Ya ama hani gerçekten çok sinir bozucuydu. Ben çünkü hani hep gruptan arkadaşlarla birbirimize mesaj yolluyorduk. Ha, benim hep mesajım onlara gidiyordu ama ben tamam diyordum. Onun da bana mesajı geliyor, sorun yok. Ama ben hiç Market Plus'tan başkasına mesaj yollamayı denememişim. Yani aslında şöyle bir şey var. O şey çok komik. Biz geçen bizim takımdan yine Facebook grubundan birisiyle uğraştık. Sen tanıyorsun. İsim vermeyeyim de 2 günümü aldı. 2 günümü aldı. En sonunda ben kendi hesaplarından birini verdim. Yani o kadar komik şeyler oluyor ki bazen bilgisayardan bile kaynaklı oluyor. Yani çok nadir de olsa her şey olması gerektiği gibi ama hiçbir şekilde yapamadık. 2 günümü verdim. Gece gündüz. Gel inat ettim, o olacak dedim. Bilgisayarında kaynaklı bir hata çıktı en sonunda. Oh dedim, iyi tamam, benlik bir durum değil. Yani olabiliyor ama şöyle bir şey var. Bir hesaptan şimdi bak mesela Ceyhun 10 tane ürün sattı. Yarın yine 10 tane satar. Ondan sonra 30 tane satar. Çünkü nasıl satılacağını öğrenmeye başlıyor artık. Şimdi durmayacak ki. Mesela geçen Ozan'la yayın yaptık. Ozan 5 tane mi 6. dükkanımı ne açtı? Çünkü niye? Para geliyorsa onu duplicate yapmanız lazım. Daha fazla. Tabii bir şey çalışıyorsa sizin için, bende çalışan şey, örnek veriyorum, dropshipping'de ya da bende çalışan sistem bambaşka bir şeydi. Herkesin de böyle bir sistemi vardır. Herkes de en iyi yaptığı bir şey vardır. Hani benim bir yeteneğim var. Ben onu çok iyi yaparım. Ama en önemli şey o yeteneğinin ne olduğunu öğrenmek. Çünkü bazen yıllarını alabiliyor o yeteneğin ne olduğunu. Yani gözünün önünde çok yeteneklisin. Dünyada herkes seni tanır o şeyi yapsan. Ama insanlar gidiyor konfeksiyonda çalışıyor. İnsanlar gidiyor atölyede çalışıyor. İnsanlar gidiyor kafede çalışıyor. Ki kötü değil. Bunların hepsini ben de yaptım. Ama asıl yeteneğinizi öğrenince diyorsun. Yani burada şimdi siz satışçısınız. Siz yeteneklisiniz ve tüm dünyaya ürün satıyorsunuz. Bak şu hikayeyi size anlatayım. Ne kadar büyük bir iş yaptığınızı anlayın. Şimdi ticarete girmeye başladınız. Öğretiyorlar. Türkiye'de ben çoğu kişi görüyorum. İşte ne yapıyorsunuz? Dükkan açıyorsunuz. Tonlarca para veriyorsunuz. Farklı toptancılardan çok yüklü miktarlarda ürünler alıyorsunuz. Bunları Amazon depolarına ya da Shopify bir şekilde bir yerlere göndertiyorsunuz. Ara depolara tonlarca para veriyorsunuz. Kargo parası, gümrük parası, ürünün trademark ve diğer şeyleri, tonlar işte şirket kurulumu, şirket açılımı, muhasebe, İşin içerisine girince bunun vergilendirme süreçleri, uluslararası gümrük vergilendirmeleri ve ürünü gönderiyorsunuz. Tam Amazon'a ya da bir yere geliyor. Şimdi ürünü satmak için ne yapacaksınız? Ha Allah'ım ha gayret PP'ye basacaksınız. Reklama basacaksınız parayı. Bütün ürünlerin çoğunu giveaway vereceksiniz ki feedback alabilir. Cebinizden 5.000 sterlin para çıktı. Bunu da tecrübe ederken çok daha fazla para ödersiniz. Ben şu an bildiğim bilgilerle yapıyorum zaten de. Hani o kadar para gidiyor. Bu bilgiyle. Bir de hiç bilmeden Amazon'da ya da Shopify'da arkadaşlar yani tonlarca para. Bizim yaptığımız sistem, yani senin şu an yaptığın şey ne biliyor musun? Burada örnek veriyorum The Works'tan ürünlerini gönderiyorsun. The Works'ta belki şu an 10.000'in üzerinde işçi çalışıyor. Belki İngiltere'de 20'den fazla deposu var. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? O adamların ürünlerini alıyorsun. O sattığın ürünleri imal eden bir fabrikalar var. Fabrikadan ürün çıkıyor. The Works'un depolarına ulaşıyor. The Works'taki ürün kişiler depolara koyuyor, paketliyor, işte ambalajını yapıyor. Sen sadece sistemi yönetiyorsun. O adam satınca diyorsun ki ona, sen diyorsun bu ürünü şuradaki adrese gönder. Hemen geliyor bir kargocu. Kargocu ürünü alıyor. Adresine kadar müşterinin gönderiyor. Müşteriye ürünü ulaştırıyor. Sen farkına varmadan belki arkanda yani 100'den fazla işçi çalıştırıyorsun. Ve bunu hiçbir para vermeden aklınla yapıyorsun. The Work bile bazen o kadar para kazanmıyor ya da farklı yerler. Burada hani aslında yaptığınız iş çok büyük iş.
Çin'den ürün gönderirken Çin'den o kadar eleman sizin için o ürünü üretiyor. Kargoya veriyor, uçakla İngiltere'ye getiriyor. İngiltere'de kargodan alıyorlar. Ürünü işte gönderilmesi gereken yere Royal Mail ya da farklı. Ne kadar büyük iş yapıyorsunuz ve ne kadar çok büyük insanlarla uğraşıyorsunuz. Ürün iptal olursa, bir sorun olursa müşteri hizmetleriyle konuşuyorsunuz. İptalini gerçekleştiriyorsunuz. Ürünün çıkışını. Yani siz aslında bir tane dropshipping dükkanında belki 100 kişiyi yönetiyorsunuz. Hem de bunu bedavaya yapıyorsunuz. Tonlarca paralar vermeden, sıkıntıya ürün satılır mı derdine girmeden, aman ürünün patlar elimde derdine girmeden. Çok büyük bir sektör. Ama gerçekten ince eleyip sıkı dokunmak lazım. Yani insanlara bu çok kolay bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bence bu yanlış. Kolay mı? Bana göre kolay. Belki yeni başlayana kadar o kadar kolay olmayacaktır, tartışılmaz. Ama tecrübe edince ben de doğar doğmaz bunu öğrenmedim. Kimse de öğrenmemiştir tahminimce. Herkes daha çok çalıştıkça daha çok öğreniyorsunuz. Hani o yüzden ben sizden çok umutluyum. Hani Ceyhun dediği gibi parayı zaten kazanacağını ben bildiğim için bu kadar rahat söylüyorum. İnanıyorum çünkü size. Yaptığım şeye de inanıyorum ve başaracağınıza da inanıyorum. Belki bugün olmaz, yarın. Yarın olmaz, ertesi gün. Ama bir tutarsa ömrünün sonuna kadar ister Amerika'ya git, ister İngiltere'ye iş bulmak zorunda değilsin. Benim zaten hayalim yıllar öncesinde ben dünyaya dolaşmayı çok istiyordum ve olur da oğlumla beraber dünya turuna vesaire çıkarsam işle ilgili bir şey düşünmek istemiyordum. Yani ne kadar yeteri param da olsa hani arka tarafta çalışmam gerekecek. Çünkü paraya bir saatten sonra azalmaya başlar. Ne kadar harcı varsa. Dedim ki bir şey olsun ki sistem sürekli ben olsam da olmasam da çalışsın. Öyle. O kadar hata yaptım. O kadar para kaybettim ki en sonunda şu an çalışan stabil sistem en güncel haliyle sizin yaptığınız sistem. Yani o yüzden eğer gerçekten inanarak bu işe daha çok vaktini verirsen daha çok para kazandığını çok net bir şekilde göreceksin. Ki Aleyna sen çok akıllısın. Hani bence çok rahat bir şekilde başarırsın. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Ben yaklaşık hani şu an satış yapmadım ama 10-15 üründen sonra şirket açmayı düşünüyorum. Sizce yeterli bir süre mi? Facebook Marketplace için mi? Yani normal şirketimi çünkü eBay'den falan ürün çekerken hani PayPal sıkıntısı falan yaşıyoruz ya da toptancı bulabilmek için daha uygun bir fiyata. Hani şirket açmak gerekiyor. Sizce ne kadar sonra şirket açmalıyız? Ya şimdi normal şeylere baktığın zaman İngiltere'de konuşuyorsak Amerika'da biraz daha farklı çünkü eyaletler arası fark var ama aslında şöyle bir gerçek var. Ortalama olarak 200 satış hareketi yani bu isterse bir poundluk ürün olsun isterse 50 poundluk 200 tane banka hesabına para giriş çıkışı ya da yıl sonunda revenue olarak yani toplam kazandığım para olarak 12.500 pound'un üzerine çıkarsan artık yasal olarak bir işleme geçmen gerekiyor. Tabii ki bu bilgiyi bir muhasebeciyle bizim ortak çalıştığımız şirketle konuşarak çok detaylı bilgi alabilirsin. Çünkü onlar yasal olarak sana şu doğru bu yanlış diyebilir. Ama benim sürecimde ben satıcı olarak kendi tecrübemi söylüyorum sadece. Yani yasal bir bilgi olarak ben 200 tane satış dedim yasa değil. Öyle olduğunu biliyorum ama hani siz bunun muhasebecisiyle işinin görüşünü yapın. Benim önerim ortalama olarak böyle bir 2000 pound'a yakın bir para kazanmaya başladığınızda zaten şirketi açma 100-150 pound bir para tutuyor. Burada adresi olsun, bir yıllık adres veriyorlar, banka hesap numarası veriyorlar vesaire, domain veriyorlar. Hani 1000 liralık bir para kazandığın zaman artık onun bir 150 pound'unu ticaretine yatırmanı gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten yıl sonunda eğer böyle gidersiniz aşağı yukarı yani böyle bir 20-25 milyar bin sterlin falan paralar ulaştığınız zaman yıl sonunda açıkçası bunu bildirmeniz gerekiyor artık İngiltere devletine ki çok basit. Yaptığınız satışları sadece muhasebecinize verin, göndersin, verginizi ödeyin ve size de geri dönüşünü yapsınlar ve ilerleyen zamanda bu çok işinize yarar. Hani normal olması gereken böyle. Benim görüşüm yani 1000-2000'in pound'a vurduğun zaman ki çok rahat da vurursun yani bir ay içerisinde o zaman geç. Şu an bir şey satmadan bir şey açman bence biraz mantıksız olur. Yani sonuçta denemeyi yani hala şeydesin çünkü. Benim hep herkese söylediğim şey eğitimlerde altını çizerek söylüyorum zaten. Hani hangi eğitim olursa olsun hep aynı. Ticaretiniz sizi götürsün. Siz gitmeyin. Yani biliyorum bana çok destek oluyorsunuz. Bütün eğitimlere herkes katılıyor. Ceyhun da mesela herkes hepiniz öylesiniz. Yani bir eBay alan Facebook alıyor. Facebook alan Amazon alıyor. Çok güzel bir şey ama burada önemli olan şey şu.
ticaretini sizi götürsün. Yani ben mesela Ceyhun şimdi mesela bir tane ürün sattı, eğitimin parasını çıkardı, şey yaptı. Şimdi bir tane daha ticaretine bir şey yapacak. Oradan o parayla şirket açacak. Sonra bir tane daha bir şey satacak. Ondan sonra gidecek kendine sistem yazılım alacak. Hani böyle ticaretini büyütecek. Ama gelmeden sürekli cebinden veriyorsanız, ki Türkiye'de hep böyle yapıyorlar. Bu çok büyük bir yanlış. Benim öğrettiğim sistemde ben herkese diyorum ki bir şeyi ilk önce sat, ondan sonra satın al. Ki yani neredeyse minimum riskle para kazan. Ama başkalarının öğrettiği sistemde hani gerçekten yani baktığın zaman yani yazık günah. Benim tek gördüğüm şey o. İlk önce para kazan Aleyna. 200 pound, 300 poundlık bir satış yap. Cebine para girsin. Hemen ticaretini yatır. Ondan sonra para yine gelsin. Sonra yine hemen ticaretini yatır. Bir paranı kenara ayır. İstersen full ticaret yatır. Ben full ticarete yatırdım. Yani doğum günümde hediye olarak bile kendime yazılım satın alıyorum. Onu da ticarete kullanıyorum. Hani öyle. Hala da öyle. Hani hep ticaretine yatır. Ta ki seni doyurana ve otomatik sisteme gelene kadar. Ondan sonra şirket açtığın zaman şirket parasından para çekemezsin zaten. Belirli bir limiti var onun. Kendini açtığın şirkette CEO ya da founder olarak gösterirsin. Ve oradan belirli bir maaş alırsın. Ve bu şekilde düzenli bir gelirin olur ve kendi işinin patronu olursun. Hani bence böyle olması gerekiyor. Normal olması gereken süreçte. Bir tane limited şirket açarsın kendine. Ben de yardımcı olurum gerekirse istersen. Ve yani 3 saatlik bir iş. Hatta gerçi o iyi bir eğitim içinde var da eğitim içerisinde hatta nasıl açılacağına kadar adım adım gösteriyorum. Bilmiyorum eBay eğitimini izleyebildiniz mi? Ya da var mısınız içinde bilmiyorum ama izlediyseniz orada olduğunu göreceksiniz. Daha az önce o eğitimi izledim hocam. Canlı yayından önce. Yani onun içinde var nasıl böyle adım adım bir şey oldu. Ama demeye çalıştım. Hani bu şekilde ilerlemeniz size çok daha iyi olacaktır. Bu arada Oğuz buradaymış. Oğuz daha önce yurt dışında satış yapmadım ve şimdilik şirkette değil personel olarak başlayacağım. Tabii ki başlayabilirsin. Tekrar dediğim gibi ilk önce bir deneyin. Ben şeyleri çok görüyorum çünkü. Daha başlamadan vergiyi nereye ödeyeceğim? Yani bu çok komik bir soru. A harfinden Z harfinin nasıl olacağını soruyor. Yani anlıyorum kafasında şey var ama ilk önce bir gir. Oluyor mu diye bir dene. Satış yap, para kazan. Ondan sonra zaten ticaretin size ileri götürecek. Bu ticaret şey gibidir. Nasıl söyleyeyim? Bir para yatırırsınız, zamanınızı yatırırsınız, sonra onun için çalışırsınız. Ondan sonra paranızın, emeğinizin karşılığını doğru ve inandığınız şeyi yaptığınız zaman hayat size her zaman verir. Yani ben de hep öyle oldu. Aynısı sizin için de geçerli. Yatırın paranızı, emeğinizi, zamanınızı. Ama bunu tutup da böyle 1000, 2000, 3000 poundlara yatırmaktansa ki e-ticaret yapmadıysanız, e-ticaret bilginiz varsa yatırabilirsiniz. Bu çok ayrı bir senaryo. Ama hiçbir şey bilmeden tutup da hani şey yapmalar gerçekten ben üzülüyorum bazen. Yapabilecek bir şeyim yok açık konuşmak gerekirse. Fakat yapabilecek çok şeyim var. Yapıyorum arka tarafta yapmam gereken ama hani o insanların bakış açısını değiştirmek için ilk önce kendilerini değiştirmeleri lazım. Orada yani benim gördüğüm insanın ilk önce kendine yardım etmesi lazım ki ben yardımcı olabileyim. Çünkü çok denedim yıllar boyunca bir insana bir şeyler öğretmeyi. İstemedikten sonra öğretemiyorsun. Ama neyse hani şey kısmında Fatih sen nasılsın? Hani ben biliyorum şey yapacağım konuya gireceğim hiç girmeyeyim oraya. Her şey yolunda mı? Satışların nasıl? Keyfin nasıl? Bana mı dediniz hocam? Evet Fatih. Kusura bakma ben biraz şey yaptım. Yok estağfurullah hocam. Ya her şey günden güne daha iyi gidiyor hocam ya. Daha iyi öğreniyoruz, daha çok öğreniyoruz. Ürün bulmayı da öğreniyoruz. Satışım da geldi zaten bugün. İkinci satış. 15 günde. Daha iyi olacağına inanıyorum bundan sonra. Böyle olunca daha çok hırslanıyoruz zaten. Ya herhalde kesinlikle. Şey olarak ne düşünüyorsun? Bugün biz dün çok güzel bir şey bulduk. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten böyle parayla yapılabilecek bir şey. Ama çok güzel bir şey. Dün Bahadır'la keşfettik. Mis. Ama hala üzerinde çalışıyoruz. Eğer çok iyi sonuçlar alırsak yakında haberini de anlatırım size. Ne gibi hocam anlayamadım. Ürünlere reklam verme konusunda çok güzel taktikler bulduk. Öyle söyleyeyim. Facebook için mi hocam? Facebook için. Evet. Zaten o da benim merak ettiğim bir konuyu da soracaklarım arasındaydı. O zaman heyecanla bekliyoruz. Yakında gösteririm görsel olarak. Akşam videosunu çekecektik Bahadır'la ama gecenin 3'ünde gözler böyleydi. Dedim eğitimde izleyip de
Sizin de uykunuzu getirmeyelim. Tek gözümüz şeydi. En sonunda bulduk yani ama önemli olan oydu. Eğitimi atacaksınız değil mi hocam? Doğru anladım. Eğitimde evet. Tamam, harika. Hocam şey olmuş fark Zaten ettiniz hocam mi? eğitimde öyle bir... Çok pardon ya Fatih böyle. Estağfurullah. Devam et abi. Facebook'ta bir Türklerin yoğunluğu var şu anda Londra'da falan. Evet. Bazı Türkler bizi takip etmeye başlamış. Onu fark ettim. Hatta bir sayfada baktım adam benim ürünlerimi çekmiş. Evet. İsmini aratıyorum. Bizim gruplarda da yok. Çok garip şeyler oluyor. Oluyor. Orada şey yapmamız lazım. 4-5 tane farklı lokasyonda açarsak hani bir hesaba bağlı kalmadan bir şey yapamazlar. Öyle yaptım hocam. Ben bir satıştan sonra 5 hesap birden açtım ondan sonra. Zaten biraz geldi. Ya çok komik. Ben Marketplace'te yıllar önce bu işi yaparken hiçbir insan yoktu. Hani belki işte 3-4 insan vardı. O da araba satıyorlardı. Ben işte o videoyu çektikten sonra artık neye baksa Marketplace'te hep herkes Türk. Herkes Türkiye'de yaşıyor. Ama olsun, ben bununla gurur duyuyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Çok güzel, herkes para kazanıyor. Ve ben bundan çok mutluyum. Çünkü çok güzel işler becerdiler. Çok kolay bir şekilde para kazanabiliyorlar artık. Ve bunu İngiltere gibi dünyanın en değerli para birimine sahip olan bir ülkede yapıyoruz. Ve bence herkes mutlu, güzel hizmet alıyor ve çok güzel işler çıkıyor. Bence hani Fatih gerçekten işinizi iyi yaptığınız sürece zaten hem Facebook'ta hem eBay'de çok büyük satışlara imza atacaksınız. Ki çoğunuz attı zaten. Umarım herkes de daha iyi boyuta gider. İnşallah hocam. Benim zaten önceden bir Etsy, Wish, işte Amazon bir geçmişim de vardı. Doğru. Ama ilk paramı sizin eğitiminizi aldıktan sonra kazandım. Ya bu da bir tesadüf değil tabii ki. Bu arada hocam Aleyna benim kız arkadaşım, biz onunla beraber yapıyoruz. Harbi mi? En başından Hiç beri bilmiyorum. Eğitim dışındaki özel hayatı takip edemiyorum. Ama güzel olmuş ya. Tebrik ederim. En Teşekkürler başından beri hocam. Burada kendi paramızı kazanıp düğünümüzü falan her şeyimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Ama Aleyna yanlış yapmış. Aleyna sen niye çalışıyorsun ki o zaman? Bırak adam çalışsın. Hocam birlikten kuvvet doğar diyorum. Zaten hani her zaman. gerçekten masraflarımız falan da daha az oluyor. Bizim de daha işimize geliyor. Ecrit falan bile beraber kullanıyoruz şu anda. Doğru mu bilmiyorum ama mesela Kasapıysa evet. ona henüz karar veremedik. Mesela şey yapıyoruz. O Fatih mesela 5 hesap var. Bende 2-3 hesap var. İkimiz de aynı ürünleri koyuyoruz. Bu normal mi? Doğru olan bir şey mi? Yoksa her hesapta farklı kategoride mi gitmek gerekir? Asıl doğru olan benim kendi görüşüm. Doğru diye bir şey yok. Her dükkan farklı bir stratejisi vardır algoritmada çalıştığı için. Ama benim kendi görüşüm, ben yaptığımda şöyle yapıyorum ve ben de böyle çalışıyor. Bilmiyorum sende aynısı çalışır mı ama en çok ürünleri her şeyden ürün yüklüyorum. Etsy'den ürün yüklüyorum. Farklı kategoriler. Etsy'de mesela el yapımı ürünler çok inanılmaz görüntülenme alıyor. Ve çok güzel de trafik çekiyor. Mesela öyle ürünler koyuyorum. Amazon'da bedavaya satılan eğitimdeki ürünler var. Onlar çok satılıyor. Hepsini koyuyorum, sonra liste çıkartıyorum 2 hafta sonra. Bir piksel gibi bakıyorum. Şu ürün çok görüntülenme almış, bu almamış, bu almış, bu çok müşteri soru sormuş, böyle tonlarca yazmış, aşağıda yazmış. Hemen bunları alıyorum, öteki şeyi taşıyorum. O aradaki şey olanları orada bırakıyorum. Yani onları taşımıyorum. Böylelikle hep minimize ederek en çok satan ürünleri kendi dükkanımda böyle şey yapıyorum. Yani bir süzgeç gibi düşün. En yukarıda database'i topluyorum. Sonra aşağı böyle daralta en sonunda mükemmel ürünü buluyorum. Zaten ben Facebook'ta ya da Shopify dükkanlarında mesela ürün satarken, YouTube'da bile reklam çıkarken bazen bazı ürünlere şöyle bir şey yapmamız lazım. Yoksa paranızı çöpe atarsınız. Bunu o $1000, $2000 böyle mentörlük veren o Shopify eğitmenleri veriyor. Benim burada arkadaşlarım var. Çocuk yani geçen sene herhalde şey yaptık. Shopify'den 1 milyonun üzerinde bir gelir sağladı. Hatta CNN mi BBC'ye mi ne çıktı burada İngiltere'de. Shopify'da dropshipping'de milyon yaptı diye. Yani bir strateji nedir aslında biliyor musunuz? Bir ürün koyarsınız 5 tane araştırıp o 5 tane ürünü bir hafta reklam çıkarsınız. O bir haftalık örnek veriyorum vermiş olduğunuz reklam ortalama olarak 5 puanlık 10 puanlık reklamlardır. Yani çok fazla yukarı çıkılmaz. AB hocam. Evet.
Bir hafta gider bu reklam. Bir hafta gittikten sonra bakarsınız sonuç ne? Bir hafta sonrasında 2 tane ürün kötü görüntülenme almıştır. Belki en iyi inandığınız üründür ama hiç görüntülenme almamıştır. O ürünleri kapatırsınız Facebook reklamlarında. 3 tane ürünle 2 hafta daha devam edersiniz ya da bir hafta. Tabii ki zaman size kalmış. Ne kadar şeyinize göre, budgetinize göre ayarlarsınız. Ve en sonunda o 3 tane üründen bir tane ürün patlama yapmış olur genellikle ve genellikle de işin çok komik yanı hiç inanmadığınız bir ürün olur. Ama insanların çok ilgisini çeker. Sonra o ürüne bütün paranızı basarsınız ve açık konuşmak gerekirse ortalama olarak sattığınız üründen 20 pound ya da 20 dolar kar marjı yapıyorsanız ciddi anlamlarda güzel paralara ulaşırsınız. Yani diyelim ki AliExpress'ten ya da CJ'den ürünü 4 dolar alıyorsunuz ve bu ürünü diğer Shopify dükkanında 29.99 dolara satıyorsunuz. Ve buna ciddi bir reklam parası verdiğiniz zaman şimdi ürünü de buldunuz, reklam da verilecek ürünü de buldunuz ve basıyorsunuz o parayı. Günlük 100 dolarlık, 200 dolarlık reklam çıkıyorsunuz. Ortalama olarak günlük o üründen 2000-3000 dolarlık satış geliyor. Ne yapıyorsunuz? Aldığınız işi yine duplicate, yine reklamı yatırıyorsunuz. Ta ki biri sizi bulup patlatana kadar. Çoğu da zamanda öyle oluyor. Yani biz programlarla lak diye o satanları buluyoruz. Diyoruz şu adam belki bir haftadan beri reklam ya da bir aydan beri reklam veriyor her gün. Kesinlikle para kazanıyor ki reklam veriyor. Hemen onun ürününe hayırlı işler yapıyoruz. Yani demeye çalıştım burada tamamen araştırma çok önemli. O yüzden ne yapıyorsanız yapın hep şey yapın. Test edin. Yani benim dememe yazılımın demesine bakmayın. Test edin. Dükkanda çalışan size bankanızda para sokan hangisiyse ona odaklanın. Çünkü çok yazılım biliyorum. Yazılımlar 2-3 günlük database'ini çektikten sonra geliyor. Lak diye gelmiyor. Önceden Etsy yapıyordu bunu. Etsy'de direkt görebiliyordun. Etsy de o özelliğini kapatmış. Artık normal kendi arama motorunda bile yani anlık bilgiyi vermiyor. Biraz datayı geciktirerek veriyor ki insanlar çat diye görebiliyor ne sattıklarını çünkü. Yani benim önerim hep deneyin ve bu şekilde şey olun. Bu arada Telegram grubunda olan kişiler varsa linkleri attım. İsterse katılabilir, soru görüşlerini bizlere sorabilir. O sürekli çatır çatır gruplarda hani yazdığınız soruların cevaplarını burada verebiliriz. Arzu eden varsa. Dedikten sonra çok sevindim. Var mı sorunuz ya da kafanıza takılan bir şey? Yok hocam benim teşekkür ederim. Yani Ceyhun senin harbiden sorun yok mu? Hoca şaşırdı. Programdaki olarak harbiden sorun yok dediniz hocam iyi oldu. Para kazanmaya başlayınca sorular azalıyor. Şimdi anladın mı neden soru sormuyorlar Telegram grubunda? Çünkü hiç unutmuyorum. Ceyhun gelmişti ilk zamanlar. Çok komiktim abi. Dedi ki burada o kadar insan var. Neden soru sormuyor? Dedim ki Ceyhun şimdi sorularını herkes soruyor. Cevabını alıyor. Böyle yayınlar yapıyoruz vesaire. Ve satış yapıyorlar. Ondan sonra hani çok da fazla şey yapmıyorlar. İlgilenmiyorlar. Adamlar artık ticaretlerine bakıyor. Yani ne yapacak benim görüp her hafta. Sonra şimdi Ceyhun da artık önceden sürekli yazıyordu. Artık yazmıyor, şey yapmıyor. Tamam işte artık işte böyle oluyor Ceyhun. Hani bir saatten sonra artık sırf odaklandığınız şey kendi işiniz oluyor. Yani ki öyle olması lazım. Hani eğitimi aldıktan sonra gerçi şöyle bir şey var. Eğitimi hep izleyin. Ben hep yeni şeyler atıyorum. Hani yeni bir şey çıkıyor. Hani hep o güncel kaldığı için o şeyleri kaçırmayın ama hani mesela ben şeyi çok sevindim. Onu bilmiyordum bu arada yani. Hani Aleyna ile beraber şimdi belki dünya turuna çıkarsınız. Kendinize bir hedef belirleyin. Var hocam yani, hedeflerimiz. Yurt dışında yaşamak istiyoruz zaten ikimiz evlendikten sonra. Mesela bir karavanla birlikte güzel olur. Gerçi hayatını ayarlayacağız ama. Karavanı yani, ben seviyorum da Aleyna sevmiyor. Orada sıkıntı var. O zaman tabii ortak karar olması lazım. Uçak alın. Uçak alın evet. Karavanda fanteziye girmeyin. Uçak alın. Sıkılırsanız istediğiniz otelde kalırsınız. Her yer sizin oluyor. Yani bütün hepsi sizin eviniz. Ev kiralamak yerine gidin otel kiralayın. Gerçi şu an Airbnb tarafıyla dünyanın her yerinde insanlar şey yapabiliyor. Ben çok insan tanıyorum. Artık Türkiye'den buraya geliyorlar Ankara Anlaşması'yla. Airbnb'de kalıyorlar. Otel motelle bakmıyorlar. Buraya geliyor Airbnb ile anlaşıyorlar. 3 ay, 4 ay, 5 ay. Ve kalıyorlar burada. Ondan sonra ta ki şeyi öğrenip kendi evlerine çıkana kadar. O yüzden hani geleceksiniz. Özellikle İngiltere'ye geleceksiniz. Airbnb üzerinden evlere bakın.
Ve o yapmış olduğunuz, mesela buraya gelme niyetiniz de varsa bence bir şirketleşme sürecine geçin. Çünkü bu yapmış olduğunuz satışlar vizenizi verir diye bir şey söylemiyorum. Bu çok yanlış bilgi. Ama hani ilerleyen zamanda size bir şey sorduklarında bu ülkeye vergi verip burada işlem yaptığınız ya da burada şirketiniz olduğu için biraz daha sıcak bakılma ihtimali yüksek. Ama kesinlikle hani bu yüzden vize alacaksınız demiyorum. Ama hani mantıken baktığınızda çok avantajı olur. Çünkü benim kadar bu vize konularında profesyonel çok nadir insanlar bulursunuz. Yani avukatlarla gece gündüz konsolosluklarda yatmış, konsolosluklarda çalışmış ve bilgisi olan bir insan olarak yani vizelerin, o diğer şeylerin nasıl olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Yani demeye çalıştım. Bence durduğunuz her an vakit kaybediyorsunuz. Bence bir an önce başvurun. Özellikle hani Türkiye'de kendi şeyimden söyledim. Yurt dışına çıkmak benim gözümde hayaldi. Ta ki işte 21 yaşıma kadar. Hani hiç o zaman dedim ki bu kadar para yetmez, hayat olmaz, orada olmaz. İşte nasıl vize alınır, nasıl pasaport alınır, nasıl başvurulur. O kadar basit ki. Yapması gereken ya da yapılması gereken tek şey hangi ülkeye gidilecekse o ülkede ne yapılacağı ilk önce kestirilmeli. Yani buraya gelip de o work and travel tripleriyle böyle havalarıyla ben çok insan görüyorum öyle. Kebapçıda çalışıyorlar. Kötü bir şey değil ama hani nerede hayaller, nerede hayatlar. O yüzden buraya gelmeden önce işinin hazırlandığınıza emin olun. Yani buraya gelip de Allah ne verdiyse olmuyor, dürüst konuşmak gerekirse. Bir saatten sonra o şey bozuluyor çünkü. Hocam buradaki sistemi oraya taşıyamıyor muyuz? Mesela burada drop'ta büyüsek. Tabii canım taşırsın. İşte o şeyi de anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir şey olmadan buraya gelenler bir şeyi giriyor. Kebapçıda gözlerini açıyorlar. Ama çünkü başka şansları kalmıyor. Hani hep ya şeylerle geldikleri için ama işte işinizi orada kurduğunuz zaman burada belki 10 katı kazanırsınız. Çünkü niye biliyor musun? Burada her şey elinin altında. Gidip o ürünleri satın alabilirsin Argos'tan. İhtiyacın biterse olursa. Argos'un kredi kartları var. Ben öyle başlamıştım yıllar önce. Yani Argos'ta limit veriyorlar sana. Ürünü 6 ay sonra parasını ödüyorsun. Şimdi alıyorsun. 6 ay sonra Argos'un kartlarıyla. Yani özellikle bilmiyorum. Çok eskiden Tesco vardı. Hala da var. Yani Tesco kimse bugüne kadar ben bir tane YouTube videosunda bile görmedim ki ben bile çekmedim açıkçası. Tesco bizim elimiz ayağımızdı mesela. Bizim Tesco'nun benzeri Türkiye'ye uyarlarsam Carrefour'un aynısı. Aynı mantık, aynı konsept. Tesco'da o kadar ürünler satılıyor ki ben ciddi söylüyorum böyle bir tane YouTube videosu çekmek istedim de o kadar şey insanlar görünce aydınlanma yaşayacak, ağlayacaklar, Tesco'yu batırırlar diye çekmedim. Onun eğitim içerisinde çekeceğim sağlam bir tane videosunu. Bu aralar bayağı yazın da yoğunuz çünkü. Tesco mesela insanlar bilmiyor ama cennet. O kadar çok şey ki yani Tesco, Asda bunlar cennet. Hölük para kazanırsınız. Ki biz yıllar önce öyle yapıyorduk. Yani o zamanlar Amazon'dan o zamanlar ben yapmıyordum mesela. Yani Tesco vardı. Hala da var. Çok da iyi para kazandırıyor. Ciddi para kazandırıyor. Ve işin komik yanı Tesco da dropshipping yapıyor. Koskocaman mağaza ürünlerini kendileri koyuyor ama ürünü satın aldığın zaman altta ufak bir link çıkıyor böyle. O linke bir tıklıyorsun diyor ki bu ürün şu firmanın tarafından size ulaşacaktır. Tesco da dropshipping yapıyor. Amazon, bakın insanlar Amazon'u öğretiyor da hiçbir zaman şunu söylemiyorlar. Amazon niye dünyanın en çok değerli marketplace'i? Yani Amazon niye sahibi, neden dünyanın en zenginlerinin arasındaki birincisi şu an olarak ama sebebi şu. Amazon'un sahibi hizmetleri drop yapıyor. Yani drop servis yapıyor. Yaptığı şey ne? Amazon'un sahibi Bezos'un bir tane bile ürünü yok Amazon'da. Olarak konuşuyorum. Evet vardır da yani. Bir ürün tutup da satmıyor Amazon Basic'in dışında. Ne yapıyor? Bütün satıcıları bir yerde topluyor ve onların ürünlerini sattırıyor. Ürünlerini satın almadan Amazon sattırıyor. Aradaki şeyi anlayabiliyor musunuz? Bakın Jeff Bezos içerisinde Amazon'un o bütün eğitim verenler var ya. Hani öğretiyor işte ama Alibaba'dan alıyorsunuz, AliExpress'ten alıyorsunuz, oradan buradan gönderiyorsunuz. Bezos'un kurduğu sistem, siz ürünleri satın alıyorsunuz, Amazon'un deposuna gönderiyorsunuz, o ürünü Bezos sizden belirli bir komisyonunu alıyor.
sizin ürününüzü satın alıyor ve kendi ürününü drop yapıyor. Ve o ürünü satıldığında Bezos para kazanıyor. Aslında Amazon'un sahibi de dropshipping yapıyor. Baktığınız zaman bu felsefeyle, ki öyle. Ürünlerin hiçbirini satın almıyor ama her satıştan para kazanıyor. İşte dropshipping bu şekilde bu sistem dünyanın en zengin insanlarını o hale getirdi. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şeyin ucunun sonsuzluğunu görebiliyor musunuz? Ürünleri satın almıyor Bezos. Oradaki 1000 tane, 10 binlerce gerçekten Amazon satıcısı var. Ve Bezos her üründen elinde yok. Hiçbir şekilde bir kuruş para vermiyor o ürünleri satın almak için. Ama satıldığı zaman parasını alıyor. Komisyonu alıyor, hem de %15'in üzerinde güzel bir para alıyor. Ki şu an Amazon, yani yaklaşık baktığım zaman benim en son ödediğim fiillere herhalde yazacaklar en sonunda. Amazon kargosu depoya girerken işte depoya götüren kişinin göz kırpmasına fee, hareket etmesine fee. Yani 20 tane neredeyse farklı fiiller çıkartıyor. Amazon'a giriş yapmak, gerçekten Amazon çok büyüyor. Ama Amazon artık yeni satıcıların hiçbirini sevmiyor ve istemiyor. Ve hep önlerine engel çıkartıyor. Yani bugün Türkiye'den ya da isterseniz İngiltere'de olun, Amazon'da başlamak için size 20 tane takla attıracaklar. O 20 tane taklayı bir tanesini eBay'de atsanız zaten Amazon'da kazanacağınız bir yılın sonundaki paranın belki bir ay içerisinde kazanırsınız. Ben işte buradaki mantığı anlamıyorum. Eğer eski bir satıcıysanız Amazon'da, ki ben çok eskiyim gerçekten Amazon'da, yani çok normal. Benim için hava hoş. Ama yeni başlayan birisi bugün Amazon'da dropta işte Kanada'da alacak, Amazon'un işte Amerika'da satacak. Çok uzun hikaye. Para kazanır mısınız? Tabii ki kazanırsınız. Her işte para var. Ama o harcadığınız emeği Facebook Marketplace'te ya da eBay'de harcarsanız, yani yatırırsanız o zamanı 10 katı daha fazla kazanırsınız. Hem daha kısa sürede hem de aynı şekilde bu parayı, yani gerçekten çok hızlı bir şekilde çevirebildiğiniz için çok daha hızlı büyürsünüz. Yani Amazon'da bir yıl sonunda 10 bin, 20 bin sterlin yapmak var. eBay'de bir ayın sonunda 20 bin sterlin yapmak var. Seçim sizin. Zaman ya da diğer şeyler. İşte benim en başta anlatmaya çalıştığım şey şu. Facebook'ta ve eBay'de başlayın. Paranızı kazanın. 10 bin, 20 bin, 30 bin sterlin yapın. Ondan sonra o kazandığınız parayı yatırmak isterseniz Amazon'a isterseniz yatırın. Benim gördüğüm hiçbir fantezisi bile yok Amazon'a para yatırmaya. eBay'deki burada bir ara depo kiralayın. Ürünlerinizi gönderin ve isterseniz Amazon'da gönderin. Amazon'da FBM olarak satabilirsiniz. Yani bilmiyorum, gördünüz mü? Benim bazı videolarım var. İkinci el dükkanlardan gidip böyle bir pound'a alıp 200'e 300'e internetten alıyorum bunları. Bir de gitmeden de alıyorum yani. 200-300 pound'a Amazon'da satıyorum. Hatta videoları var eğitimlerde, eğer Kindle eğitimi falan alan varsa aramızda hani biliyordur. Hani gerçekten hani bu ürünleri bu şekilde satabiliyorum. Boşu boşuna niye tonlarca eğitime para vereyim? Boşu boşuna niye tonlarca Alibaba'dan ürün alıp ben bunu 2-3 poundla aynı daha çok para kazanılması nasıl olduğunu biliyorum. Hepsini denedim çünkü ben o Amazon'a girerken. Ama Türkiye'de ya da Avrupa'da herkese şunu öğretiyorlar. İlla Amazon'un kuralı var. Amazon'da ürün satın alacaksın, ürün araştıracaksın. Jungle Scout'a, Helium 10'e tonlarca para vereceksin. Akıllı arkadaşlarım işte gruplar kurmuşlar. İşte 10 kişi Helium 10'i kullanıyor. Arkadaşlar bir tane araştırma yapma hakkınız kalmıyor. Boşu boşuna 20, 30, 50 liranız neyse ona gidiyor. Yani bu işi ciddi yapacaksınız. Ya yapın, yapmayacaksınız. Yavaş yavaş adımlardan çıkın. Yani benim kendi görüşüm bu. Çünkü ben hepsini denedim. Gün sonunda benim dediğim yere geleceksiniz. Hem zamanınız hem de paranız gitmiş bir şekilde. Tercih sizin. Benim öğrendiğim bu hayatta en büyük şey, benim kendi görüşüme göre gerçekten tecrübe çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Başkasının hayatından tecrübe edinmemiz gereken çok şey var. Ve bunlar gerçekten bizi daha hızlı ileriye götürüyor. Yani birisine ben diyorsam ki boşu boşuna Shopify'a girme. Yani Shopify'ın mantığı nedir biliyor musun? Türkiye'de ve dünyada Shopify'ın insanlar size neden bu kadar her yerde Shopify'ın reklamı yapıldığını söyleyeyim mi? Eğer gerçekleri bilmek istiyorsa ben bu platformun hepsini yapıyorum. Çünkü ben arka tarafındaki mutfağındayım ve nasıl yapıldığını, yazılımların hepsini bildiğim için. Bunu da çünkü ben de bilmiyordum yıllar önce. Ama çok düşündüm. Neden insanlar sürekli Shopify'ı promote yapıyorlar? Arkadaşlar ben bu Shopify'da milyon kazanan kaç tane de arkadaşım var ve şu an yani çok büyük YouTube kanalları da var. Hani şey olarak böyle
Adrian olsun, hatta Shopify'da eğitmen. Shopify şeyine girin. Shopify'ın sayfasında şeyleri var. Yani Shopify adamı eğitmen olarak gösteriyor. Hatta geçen şeyin kanalına çıktı. Bu The Wolf Street diye bir şey biliyor musunuz? Bir film vardı. Cem bilirdi. Hani Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. Aslında o işi yapan bir gerçek adam var. Onun kanalına çıktı. Hatta konuştu. Nasıl başardı, nasıl kazandı Shopify'dan milyonu diye. Bir yaptılar. Podcast yaptılar. Shopify'da... The Wolf of Wall Street değil mi hocam? Efendim? The Wolf of Wall Street'ten bahsediyorsunuz. Onun gerçek olarak ismi neydi o adamı unuttum. John Wolf neydi? Bir şeydi de. Leonardo DiCaprio. O filmi o bir gerçekten bir adamın hayatını anlatıyor. Gerçekten, aynen öyle. Gerçek bir hikaye. İşte o adamın adını unuttum. Hatta YouTube'dan ben onu da takip ediyorum. Çok güzel bir insan. Yani çok akıllı satış konusunda gerçekten. Zaten o filmde o adamın hayatı. Yani gerçekten yapmış. Ve Shopify'da şöyle bir şey var. Şimdi Shopify'a insanları davet ederseniz Jordan Belfort hocam. Çok pardon. Jordan Belfort. Teşekkür ederim. Mesela Adrian geçen Jordan Belfort'un şeyine çıktı. YouTube podcast'ine ve konuştular. Yani nasıl yaptı. Kamil var burada İngiltere'de. Aynı şekilde Kamil de yapıyor. Hatta CJ'in şeyinde ikimizin yan yana fotoğrafı var İngiltere'de. Anlatmaya çalıştım. Bu adamlar niye bu kadar promote yapıyor biliyor musunuz? Siz onların linkiyle katıldığınız zaman Shopify'da 49 orta şeyi seçerseniz 49 pound mu dolar mı ne? Orta şey bu da. Ötekisi 179 dolar mı ne? İnternet sitesi kurmak. Paraya bakar mısınız? Yani bugün burada bilen insan, bilmeseniz de YouTube videosunu izleyen bedava sayfadan WordPress'ten bile sayfa kurabilirsiniz. Ne oluyor? O paranın yarısı onlara siz abone olduğunuz sürece gidiyor. Ve Shopify adamlar sadece vermiş oldukları affiliate'ten zaten milyoner oldular. Böyle bakın para nasıl milyoner oldunuz? Bak çok basit söylüyorum. Eğer oraya gittiyseniz haritasını bilirsiniz. Bunu her türlü hayatınızda uygulayabilirsiniz. İster peynir satarak, ister limon satarak, ister kurs satarak, ister araba satarak, ne de en iyiseniz onu satarak milyona nasıl ulaşacağınızı söylüyorum. Bakın buradaki senaryoda bu Shopify'ın bütün gururları, Shopify'da para kazanıyor musunuz? Kazanıyorsunuz. Buradaki şey yanlış anlaşılmamalı. Gerçekten para kazanıyorsunuz. Benim kendi önerim sadece kendi web sitenizi açsanız daha mantıklı. Neden başkasının platformuna o kadar para yağdırasınız? Ki olur da suspend vesaire gibi bir durum bir şey olursa o hesaplarda bütün site uçuyor. Yani kendini her zaman kontrol sizde olsun. Her nasılsa buradaki senaryoda şimdi bir tane 190 dolarlık bir şey alsanız bir ay boyunca arkadaşlar ne oluyor? 100 lirası o Shopify'daki eğitim ya da YouTuber'lara geliyor. Şimdi böyle 100 lira ya da 100 dolardan bahsediyorum. Böyle günlük 10 kişi bulsanız ortalama olarak 1000 dolar aylık günlük kazanıyorsunuz. Ve bunu 30'da çarptığınız zaman arkadaşlar otomatik olarak bu 30.000 dolara geliyor. Shopify'da aylık sadece promote yaparak 30.000 dolar kazanıyorsunuz. Ve bunu her ay 12'ye çarptığınız zaman çünkü bunlar abonelik. Her ay yine 30.000 lira geliyor önümüzdeki ayda. Cash flow, para akışı hep oluyor. 30.000, 12 ile çarptığınız zaman ortalama olarak 360.000 dolara geliyor. Bunu 360.000 dolar kazandıktan sonra YouTube'a, diğer platformlara paranızı yatırırsınız, reklam çıkarsınız. Bu sefer sizi bir kişi değil de 10 kişi görür. Otomatikman 3.600.000'ünüz olur. Bu kadar basit. Niye Shopify'a bu kadar promote yapıyorlar? Yoksa Shopify yerine gidip de siz Wix'ten bedava internet sitenizi kuramıyor musunuz? Ya da EdgeWit'ten kuramıyor musunuz? Bedavaya 10 tane ürün. Aynı şey. Hesabından tutun entegrelerine belki bazen EdgeWit'in bazı şeyleri daha da yüksek. Önemli olan şu işte insanlar 1 bilmiyor, 2 yanlış yönlendiriliyor, 3 gün sonunda adamlar sizden zaten para kazanmak için size bunları anlatıyor. Bu kadar net. Yani EdgeWit'te niye bedava 10 tane ürün satmak ya da kimse bugüne kadar Türkiye'de böyle bir şey göstermiyor? Niçin? Çünkü Shopify'dan para kazanıyorlar. Yani üzülerek bunlar gerçek arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Size bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Ama arka tarafında hep bir şey olduğu için böyle yani seçimde tercihdesin. Bir de işin komik yanı. Şimdi Shopify'da dükkan kurulumu, ürün bulunumu vesaire yapılıyor. Bunlar işin en kolay tarafları. Şimdi reklam kısmı. Günlük 100 dolar verecek paranız var mı? Günlük 200 dolar para verecek paranız var mı?
Gitse dahi o parayı üzülmeyeceksiniz. Bazen tutmuyor çünkü reklam. Bir bakıyorsunuz ay sonunda dükkana 1000 lira, eğitmene 1000 lira, mentöre 1000 lira, ona 1000 lira. Dolarlar bunlar yani, bir de Türk parası da değil. $5000. Shopify olmuyormuş ya, denedik. Bedavası var. Ben bedavasını öğretiyorum. Facebook Dropshipping. Bedava. Yani bir şey almadan da yapabilirsiniz. Yani lütfen bunu bence şey yapın, hani gerçekten dediğimi anlayacaksınız. Dolaylı yoldan tecrübe etmeyin. Yani sizin için konuşmuyorum bu arada. Hani ekranlarında izleyenler varsa onlara söylüyorum. Bu arada Fatih, sen ikinci taraftan mı girdin? Yok hocam, buradayım. Tamam, Fatih geldi de. Diğer Fatih gelmiş. Ha tamam. Fatih merhaba, nasılsın? Fatih'imiz var ya. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor hocam. Her şey yolunda. Evet hocam, her şey yolunda. Bayağıdır araştırıyordum. Verdiğiniz şeyler gerçekten çok ufuk açıcı hocam. Özellikle o hani CG verdiniz ya. Oraya CG, hep evet. şöyle bir laf vardı hocam, mesela etrafımızda hani bir ürün görüyorduk, diyordu işte bu Çin'den geliyor, bu şuradan geliyor diye. Hani harbiden de Çin'den geliyormuş. Mesela ben bir tane saat buldum bugün. Hocam ne kadardı? 10 pound 12 pound civarındaydı. Evet. Aynısını Trendyol'dan baktım, 360 liraydı. Yani mesela ne kadar? 30 pound. Trendyol bayağı pahalıymış ya. Yani bir süre araştırdım hocam. Bir yandan da hani size sormuştum ya bu muhasebe vergi işlerini. Onlara da baktım hocam. Bugün 2-3 saat önce de CG'den ürün talep ettim. Umarım pazartesi ya da salı başlayabilirim satışlara. Ya vallahi süper, çok sevindim Fatih, yani bir an önce harekete geçtiğine. Çünkü çoğu insan genellikle böyle kafalarında o olur mu bu olur mu. Bu arada 2 gün önce ben şeyle konuştum. O kadar yoğun bir cevap bile atamadım ama CJ ile ortaklık yine teklif ettiler. Bu sefer de Etsy ile ilgili. Bir o mesajları okumam lazım. Okuduktan sonra onlara cevap vereceğim ama Etsy ile ilgili sanırsam ben herhalde yoğun zamanda tamam yazdım. Geçtim onları da. Herhalde Etsy ile ilgili ortak olduk. O tamam derken ben. Yakında bir video çekmem gerekecek onlarla beraber size şey yapabilmek için. Etsy ile ilgili print on demand ile ilgili bir şey pazarlıyorlar. Onu da işte Türkiye'de, Avrupa'da benim şey yapmamı istediler tekrardan. Çok güzel şeyler çıkartıyorlar bu aralar. Hani CJ'yi gerçekten tavsiye ederim. Tek sorun, kargo numaralarını çeviremiyoruz Tracker Fest olarak. O da Track 17'den geliyor numaralar. O biraz bize sorun oluyor ama Facebook'ta olmuyor. eBay'de oluyor. Hani böyle bir durum söz konusu. Ama inşallah Hocam, onu da yakın zamanda aşarız. Evet. Tam o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim, o yüzden böldüm. Facebook'ta bizim takip numarası verme zorunluluğumuz var mı? Eğitimde varsa kaçırdım mı acaba? Onu sormak istiyorum. Hani eBay Tamam. tarafında evet vermek zorundayız ama Facebook'ta da vermek zorunda mıyız? Tamam, şöyle söyleyeyim. Amerika'da eğer satış yapıyorsan ortalama olarak kargo takip numarasını sisteme giremezsen ya da girmezsen 17 ile 23 gün PayPal, göndermiş olduğum platform Facebook paranı hold'da tutuyor. Ta ki müşteriye ulaşana kadar. Yani bir ay geriden geliyorsun neredeyse. Yani bugün paranı sattın, ürünün para hesabına geldi. Bir ay beklemen lazım o parayı alabilmen için. O yüzden kargo numarası yapıyorsan şey tarafında, Amerika marketinde kesinlikle bence şart. Yani yoksa param bir ay bekleyecek. PayPal'a girdim mesela. Şimdi bekliyorum. Yani PayPal'da aslında vermez. PayPal'da 21 gün hold'da tutar sonuçta. Facebook kendi Amerika'da ödeme sistemi var. Anladım. Orada daha farklı. Orada 600 dolar gibi paranın üzerine çıkınca W8 tax formunu doldurmanız gerekiyor. Sisteme TIN numaranızı girerek ve bu şekilde sistem size şeyi açıyor. Hani normal eBay gibi oluyor. Onların yönetim sistemi var. Bu eBay Facebook UK'de olmadı hala. Olmadığı için aslında şöyle bir şey yapılabilir. Ama biraz uzun soluklu. Bence gerek yok. Yani onunla uğraşana kadar Edgewit çok daha kaliteli ve iyi. Facebook Shop'ta satabilirsiniz. Her nasılsa bu biraz böyle meşakkatli, yani aynı ürünü alıp bir daha Facebook Shop'ta satmaya çalışmak yapılabilir mi? Çok da mantıklı. Hatta o entegre de edebilirsiniz. Aynı ürünleri Facebook Shop'ta da satabilirsiniz. Edgewit'te de satabilirsiniz. Shopify'da da yapabilirsiniz. Shopify'ın içerisinde entegreler var.
Shopify dükkanlarınızı Facebook Shop'a entegre edebiliyorsunuz mesela. Aynısını Instagram Hocam, Shop'a da çok yapabiliyorsunuz. pardon. Yine gireceğim araya ama Edgebit varken Shopify'a koymamın ne faydası olacak bana peki? Hiçbir faydası olmayacak. Sadece Shopify'a herkes inandığı için daha çok paranı oraya harcayacaksın. Tek faydası o. Çünkü herkes Shopify'ı öneriyor. Herkes yani Shopify benim ileriye yönelik aslında planlarım arasında var ama onun için benim öncelikle bir reklam planlamasını çok iyi yapmam gerekiyor. Şu anda reklama dair o kadar bilgim yok. Aynısını Edgebit'te de yapabilirsin. Shopify'a gerek yok. Zaten şöyle bir şey. Yani sana araba mı lazım yoksa bir yere gitmem mi lazım? Hani iki tane şey var burada. Araba lazımsa istediğin arabayı alabilirsin. Sana kalmış. Edgebit olur, Shopify olur, WooCommerce olur, WordPress olur. Kendi Wix'ten siteni kurarsın. Kurarsın da hani mantık aynı. Sadece yani, bazıları kod yazarsın. Bazıları hazır tema gelir. Bazıları farklı bir hostingi senin alman gerekir. Bazılarının hostingi şeyle beraber gelir. Hani ne yapmak istediğin sana kalır. Ama ikinci senaryoda bir yere gitmek istiyorsan senin amacın para kazanmak. Parayı nasıl kazanıyorsan o şekilde kazan. Hani şey olarak. Yani benim amacım para kazanmak. Hatta şu anda para kazanmaktan çok kazandığım yatırım olarak düşünüyorum ileriye yönelik olarak. O yüzden ben şu an sadece şeyi algılamaya çalışıyorum. Edgebit'le Shopify. İşte Edgebit mi Shopify mi? İşte bu biraz şey gibi oldu. Amazon mu eBay gibi oldu ama yani Shopify tabii ki olmak zorunda değil. eBay'i de şey yapıyorum, takip ediyorum. Shopify'da çok güzel template'ler gördüm. Ama Edgebit'te o template tarafını çok göremediğim için yani şu anda benim sayfamın ben bir alıcı olsam mesela benim sayfamdan bir şey almam. Ama bir şekilde insanlar alıyorlar. Daha da bir güzelleştirmek istiyorum. Mesela ileriye yönelik öyle bir düşüncem var. Onunla ilgili... Hayır, dün biz yaptık. Eğer paketini yükseltir, bedava kullanmayı bırakırsan, yani Edgebit de paralı sonuçta, bedava 10 tane veriyor ama sana daha farklı feature'lar veriyor. O feature'lardan istediğin temaları seçebilirsin. Ayrıca Edgebit'in açık kodları var. Siteye entegre edebilirsin. Çok şey yapabilirsin ama önemli olan burada aslında biraz daha artık şey tarafına geçiyor. Hani site kurulumu tarafına geçiyor. Biraz daha böyle hani alım satımdan daha çok IT'lik bilgiye geliyor. Orada işte site kurma, arka tarafta işte template yazma, tema kurma. Onlardan anlıyorsan bence bir dakika durması. Ama kendi görüşüm, onlardan da anlıyorsan kendi siteni yaparsın. Hani net. Hocam, yani ama kendi sisteminizi dediniz hocam, bir web sitesi yapmaktan bahsediyorsunuz. Şu anda bir web sitesi ben yapamam. Birine yaptıracak olsam da yani 5 dakika değil ya. 5 dakika değil. Öyle mi? Yani şey üzerine Wix üzerinden falan yapmaktan bahsediyorsunuz. Ya herhalde canım, kod yazarak site yapmak yani bir PHP dilinde tutup da 5 dakikada yazamayacağın tartışmasız ama şimdi şöyle bir şey var. Hazır temalar var. Alabileceğin GitHub'lar var. GitHub'a girip şey yapabilirsin. Envabo'ya girip temalar satılıyor orada. Evet. Senin yapman gereken tek alıp bunu kullanmış olduğun, yani hostingin varsa ki olması gerekiyor. Yani en azından benim yaptığım şeyde, şu an anlattığım şeyde olması gerekiyor. Ötekilerinde kullanmasan da olur. Kendi siteni kurarsın. İçerisine istediğin ödeme entegresini yaparsın. Stripe'e bağlarsın. Payoneer'i bağlarsın. PayPal'ı bağlarsın. Artık hangi şeylerle çalışıyorsa entegrelerle. Ve müşterilerine sürekli e-mail datalarını toplarsın. Müşterilerine bir e-mail marketing yaparsın. Onlara yeni bir ürün çıkardığında hepsine toplu mesaj atarsın. %80'i çoğu geri gelir zaten. Böylelikle bugün 1 satarken yarın 5 satarsın. Sonra ne olur? O gelen müşteriler iyi bir hizmet aldıysa yine e-mail marketingde onları geri çekersin. Hiç düşünmüyor musunuz? İnternette tonlarca insan var. Eğitim satanından tutun her şeye kadar. Danışmanlıktır, işte ruh bilimidir, vesairedir, masajdır, odur budur. Neden size hep bedava bir eğitim kitabı ya da hep neden bedava şey veriyorlar? Sizden bir şey istiyorlar. Siz onlara e-mailinizi vereceksiniz. Siz onları belki bir hafta sonra unutacaksınız ama sürekli her gün mailinizde işte şimdi alırsan size özel %20 indirim kuponu. İşte şimdi şu eğitime katılırsan, ki ben de yapıyorum. Hani e-mail her şeyde ürün biz oluyoruz hocam. Kesinlikle ticaret yapıyorsunuz. Burada bir yanlış anlaşılma ya da kötü şey yok. E-mail marketing dünyanın en büyük market stratejilerinden bir tanesi. Ama hani para kazanmak istiyorsanız artık bunları hepimizin, yani herkesin bilmesi gerekiyor. Öyle internetten öğretilen işte ürünü al, işte buraya koy, ondan sonra satılsın 5. Onun arkasında tonlarca roman var. İşiniz büyüdükçe bunları görüyorsunuz. Yani ben de yıllar önce çanta satarken hiç bunları bilmiyordum.
gidip bir tane Gumtree vardı. Gumtree'de satıyordum ki o da eBay'in satın aldığı. Aynı hepsi sahibinden.com gibi bir şey herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ben orada satıyordum eBay'de satarken. Ben sonradan öğrendim. Orası da eBay satın almış. Dedim ki o zaman eBay daha büyük. O zaman eBay'de satayım. Ki orada da satıyordum. Aynı mantık, aynı şey. Hatta onu eğitimin içerisine bile koyabilirim. Çünkü Gumtree hala var. Çok da iyi satışları oluyor. Ve baktığın zaman hani ta nereden bugün kendi sitelerimizi kuruyoruz, kendi yazılımlarımızı yapıyoruz ki ben yazılımcı değilim. Hiçbir şekilde de bir yazılım okumadım. Ama o kadar çok öğrenmek zorunda kaldım ki eğitimler aldım, eğitimlere katıldım. Artık bugün ihtiyacım halinde kendi sistemin arka tarafındaki her şeyi hemen hemen yapabilecek bilgiye sahibim. Bu tamamen yani yapmak zorundasınız. Ceyhun, sen bazen bir şey soruyorsun, bana özelden yazıyorsun, site çöktü diyorsun. Benim onu çözmem lazım. Ve onu çözmem için bilmediğim bir şey oluyor. Bazen hosting hata veriyor. Giriyorum hostingin içerisine kurcalıyorum, onu düzeltiyorum. Anlıyor musun? Hani sen de bir yerde benim müşterimsin. Nasıl arkadaşım da olsa sonuçta bana güvendin, bir şey para yatırdın. Hani ticaret olarak konuşuyorsak. Benim onu sana bir şekilde şey yapmam lazım. Aynısı senin de başına gelecek. Para kazanmaya başlayıp daha çok kazandığınca müşteri sana diyecek ki benim ürünüm nerede? Gireceksin, hemen kurmuş olduğun sisteme bakacaksın. Takip edeceksin takip numarasını. Arayacaksın kargo şirketini. Ürün nerede diyeceksin. O diyecek ki sana bir dakika ben de kargo şirketini arayayım. O kargo şirketini arayacak. Sana mail atacak kargo şirketi. Ürününüz şurada şurada. Sonra sen müşterine mesaj atacaksın. Nasıl Evet, teferde işte ama işte içine girince hani o hani buradan al burada sat kopyala yapıştır bir şey yapma. Öyle olmuyor. Oluyor tabii ki ama çok büyük paralar kazandığınızda o kadar da kolay olmuyor. O 100-200 dolar günlük kazanacaksanız olur tamam. Ama yani gerçekten rakamlar büyüdükçe sorunlar büyüyor. Tabii ki onun akabinde daha güzel şeyler de oluyor. Hani bu şey gibi de görünmemeli yani bence. Ya benim kendi görüşüm hepinizin gerçekten milyoner olmasını istiyorum. Çok dürüst konuşuyorum ve çok net söylüyorum. Ben finansal özgürlük istiyorum hocam. Para her türlü geçecek. Yok ben hepinizin çok iyi olduğunu inanıyorum. Gerçekten kalben de hepiniz hani bu sırf siz de değil herkes aynı için söylüyor. Gerçekten milyoner olmanızı istiyorum. Çok net. Çünkü inanıyorum ki sizler bu paralara sahip olduğunuzda insanlara yardım edeceksiniz. Kendi hayatınız için, güzel gelecekler için, diğer çocuklar, ihtiyacı olanlar için ağaçlar ekeceksiniz. Fidanlar dikeceksiniz. İnsanlara yardım edeceksiniz. Yaşlılara yardım edeceksiniz. İhtiyacı olanlara yemekler satın alacaksınız. Onlar için bir yaşam alanı inşa edeceksiniz. Erozyon için Türkiye'de biliyorsunuz o kadar şeyler oluyor. Bunları engellemek için daha çok ağaç dikeceksiniz. Belki de yardım kuruluşları açacağız hocam. Warren Buffett gibi. Ne yapacaksın? Belki de yardım kuruluşları açacağız. Bir Warren Buffett olacağız ileride. Yani kendi adıma demiyorum. Burada birçok arkadaş var. Mutlaka potansiyel olan arkadaşlar vardır. Yani evet, ben de kendime göre bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki. Kesinlikle herkes ya istemek yeterli değil. Bir tane şarkı var yani çok seviyorum. İstemek seni bana geri getirmedi diye. Çok güzel bir şarkı. İstemek ben de zamanında o kadar çok şey istedim ki istemenin sonra hiçbir şey olmadığını anladım. Hep bir şeyler yani para kazanmaya çalışıyordum. Şunu yapmaya çalışıyordum. Daha çok para kazanayım. Daha çok ve günlük 10 pound kazanayım internetten. Günlük 20 pound kazanayım. Bu zaman kaybı. Ürün listeleyeyim satarsa satar Allah'a dua edeyim. Yap. Her türlü yap. Ve o parayı al. Biraz da yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor hocam. O motivasyon, o tutkunun olması gerekiyor. Ben açıkçası çok para kazanacağım, çok şey edeceğim diye değil de hani biraz da gerçekten hani bu işlerle merakım olduğu için biraz öyle bir motivasyonum var. O çok çok önemli bir şey. Yani tabii para motivasyon sebebi olmamalı. Çünkü 1 milyona ulaştığınız zaman motivasyonunuz biter. Ya bir yerden sonra zaten bir yerden sonra şey olmayacak. Rakam olacak eminim yani. Şu anda işte başlangıçta olan tüm arkadaşlar benden aynı şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. İşte şu anda işte biraz daha bir finansal özgürlüğümü yakalayayım. İşte artık daha rahat, daha özgür hareket edeyim diyordur. Bir yerden sonra o kazanan insanlardan duyduğum genel laflar para bir yerden sonra rakamdan ibaret oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok net çünkü sebebi şu. Hani şöyle bir şey var. Finansal özgürlüğünüze sahip olmak istiyorsanız ne kadar para ihtiyacınız var? Yani nasıl bir şey kazandığınız zaman finansal özgür hissedersiniz kendinizi. Bunun bir rakamı var mı?
Hiç Kaç sordunuz mu kişi kendinize? hesaplamıştır işte. Yani aslında bu soruyu sorup da kaçımız bunu gerçekten hesaplamışızdır. Bu çok önemli Ya bir da şey. şöyle bir şey var. Şu an cebinde, yani inşallah olur da, şu an cebinde 1 milyon dolar ya da pound olsa o parayla ne yapardın? Hiç hayalini kuran var mı? Ya da yani düşünsenize, kendinizi layık görün ve o paranızın cebinde olduğunu düşünün şu an. Şimdi o parayla ne yaparsınız? Şimdi herkes diyor ki ben neler yapmam. Ama o parayı büyütmek için ne yapmazsınız? Ya yaparsınız. Yani o para tamam geldi ve ömrünüzün sonuna kadar bir şekilde, benim inancıma göre, para kullanmayı bilmeyen bir insan, para kullanmaktan ziyade yani çalışmasının sistemini bilmeyen bir insan, bu İngilizce konuşmak gibidir. Bir dil konuşmak gibidir. Paranın da bir dili vardır. Ve nasıl daha iyi öğrenirsin, o kadar daha iyi konuşursun. O yüzden dünyanın en zenginleri daha çok zengin olurken fakirleri daha fakir oluyor. Hayır, insanlar sistemi çözüyor. Sistem de öyle bir şey ki, domino gibi, bir düşürdünüz mü 1 milyona bir ulaşın. O 1 milyon nasıl kazanılacağını bir öğrenin. Bakın, çok dürüst söylüyorum. Hani istediğiniz kadar şey yapın. Bir dağın tepesine çıkmak için bazen yere düşüyorsunuz. Ayağınız kayıyor, elleriniz kollarınız parçalanıyor, yırtılıyor ve o dağın tepesine öyle de böyle de vazgeçmeden devam edip çıkıyorsanız ve birisi gelip de size sen oraya nasıl çıktın, şansa mı çıktın dediğinizde, siz sadece ona gülersiniz. Çünkü oraya nasıl emek verdiğini çok iyi, sizden başka kimse iyi bilmez. Ve o paralara ulaşmak için verdiğiniz çabayı, uykusuz geçirdiğiniz geceleri, stresli geceleri, ürün araştırmaları vesaire, orası tesadüf olmamıştır. Ve hiçbir zaman da kimseye tesadüf olmayacaktır. Çünkü oranın bir bedeli vardır. Bedelini ödeyen insanlar ancak oraya çıkabilir. Ve kimi bu bedeli kısa zamanda, vadede çok çalışarak öder. Kimi de ömrünün sonuna kadar hafta sonu barlara, kulüplere, arkadaşlarıyla şeylere gider, kötü alışkanlıklara parasını harcar. Güzel giyineceğim de tonlarca kıyafetlere para harcar. Arabalar, gösteriş olacağım de gider saçma saçma, belki şey yapamayacağı arabalara dünya paralar verir. Ki bunlar yapılabilir. Ama ilk adımda değil, ikinci adımda. İlk adımda o parayı kazanmak için sistemi oluşturmanız lazım. Yoksa Hocam, o süreyi aslında uzatıyorsunuz. siz bunları söyleyince aklıma şeye geldi direkt. Siz de biliyorsunuz, bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabında tam da aslında bununla ilgili çok güzel bir şey var. Orada bir hikayede, yanlışsam düzeltin hocam, baba oğluna bir para veriyor araba alması için. Ama diyor ki bu paraya dokunmayacaksın diyor. Aynı zamanda o parayı verirken yanında da borsa ile ilgili kitaplar veriyor. Çocuk o araba parası kadar para kazanıyor. Ondan sonra arabayı alıyor ve bir araba parası kadar cebinde parası oluyor. Yani aslında sistemi bu şekilde işleyip paradan para kazanmayı öğrenebilmek çok önemli, çok değerli bir şey. Bir de hani bir laf daha vardır. Kim söylemiştir bilmiyorum ama çok bilinen bir söz, biliyorsunuz siz de. Aranızda bilinen arkadaşlar da vardır. Yani dediniz yani, size şu kadar paranız olsun, işte ne yaparsınız, ne edersiniz diye. Parayı kullanmayı bilen insan o para kadar bir para kazanır. Parayı kullanmayı bilmeyen insan, yani milli piyango kazanan insanların fakir olması gibi, bir anda zenginken fakir olması gibi, yani tekrar fakir hayatına devam eder. Yani burada ne kadar şu anda aramızda ne kadar maaş olan insanlar vardır bilmiyorum. İşte 3.000 lira kazanan da vardır, belki 10.000 lira kazanan da vardır. Kimin ne kazandığını bilemeyiz. Önemli olan ne kadar para kazandığınız değil aslında arkadaşlar. Yani o parayı daha sonra kendiniz için yatırma çevirebiliyor olmanız, paradan para kazanabiliyor olmanız. Yani 10.000 lira para kazanan arkadaş benim için zengin değil. Eğer o parayı sen bir ayda harcıyorsan, sen zengin bir adam değilsin, fakir bir adamsın. Çok acı gerçek söylüyorum size arkadaşlar. Şimdi aranızda ben 10.000 lira kazansam diyen arkadaşlar da vardır ama inanın 10.000 lira kazanan arkadaşlar da varsa, yani ay sonunda 10.000 lirayı sen harcıyorsan, sen üzgünüm fakir bir adamsın. Yani bu Tabii öyle oluyor zaten. Yani Türkiye standartlarında 10.000 lira güzel bir para ama dediğim gibi tek seferde sen o parayı harcıyorsan çok yazık. Çok kötü. Vallahi ben en son Türkiye'ye geldiğimde onu yani her gece her şey yaptım, harcamalara bakayım. Öncelikle Türkiye çok pahalanmış. Pound da gelsem bile pahalı olduğunu fark ettim. Bayağı da oldu. Ama ya aslında şöyle bir şey var. Para kazanmak çok kolay. Parayı elde tutmak ve parayı yönetmek zor. İnsanlar hep eğitimlerde vermiş oldukları, ben Türkiye'de eğitim hiç izlemedim, dürüst konuşayım. Türkiye'deki YouTube ya da YouTuber'ları da takip etmiyorum. Sadece Tuger'in kanalına bir kere çıktım. Tuger'le biraz konuştum. Bir orada hani Tuger'i tanımış oldum. Biraz böyle şey yaptık, konuştuk vesaire.
Yani o kanal olarak Türkiye'de onu biliyorum. Onun dışarısında birkaç tane daha kanal var. Sanırsam eBay ile ilgili bir Canberk var. Bir tane ben de Canberk Gürkan evet. Gürkan var. Bir de sanırsam Ekim'le bir de şey var. Neydi? Çocuğun adı? Arman galiba. Tek bildiklerim bunlar. Hani şey olarak işlerini ne yapıyorlar, nasıl ediyorlar. O da aynı işi yaptığımız diye onlardan hizmet satın alıyorlar. Sonra bana geliyorlar. Benim kursu satın alıyorlar. Orada yani eğitim olarak tanışıyoruz. Öyle tanıyorum onları da. Çünkü hani anlatıyorlar ne olduklarını, başlarından geçenlerini. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Öğretilen sistemde herkes bir şey öğretiyor. Hani eBay mi? eBay. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Bu. Ürünü al sat. Amazon. Al bunu. Bunu al sat. Etsy. Bu. Bu işlem öyle olmuyor. O paraları kazandıktan sonra ne yapacaksınız? Daha para kullanmasını bilmiyorsunuz. Ben o paralarla hani elimden geldiğince eğitim içerisinde nasıl eBay'den kredi çekilere kadar gösteriyorum ki ben kendim çektim tonlarca para. Yani o paraları nasıl başka şeylere yatırıp büyüteceğim. Para kazanmak istiyorsanız başkasının parasını kullanmayı öğrenmeniz lazım. Çünkü ömrünüzün sonuna kadar yeteri kadar paranız olmayacak. Ne zaman ki başkasının parasını kullanmayı öğreniyorsunuz ki bu kredi kartları bankadan almış olduğunuz ya da farklı kuruluşlardan almış olduğunuz loanlar, bunların paralarını 2 katına 3 katına çıkardığınız zaman onların parasını ödüyorsunuz. O para sizin oluyor. Yani paranız yokken bile para kazanabilirsiniz. Ta ki başkalarının parasını onlardan daha iyi kullanmayı öğreninceye kadar. Olay bundan ibaret. Paranız hiçbir zaman yeteri kadar olmayacak ki benim de çok param var. Ne o? Yetmiyor ki. Yetmeyecek. Hep benden zenginlerin de yetmedi. Geçen Elon Musk şeyi kurtarmak için yatırım yaptığında çok tonlarca para aldı, milyonun üzerinde, bankaya tekrar loan'u geri ödedi. Yani dünyanın en zengin insanların bile yetmiyor. Loan. Yani zaten zengin olmalarının tek sebebi başkasının parasını kullanmayı bilmeleri. Çünkü borç ya da debit, yani şey olarak bu başkasının parası, artık kredi kartı olabilir, kredi olabilir, nasıl adlandırırsanız, silah gibi. Kullanmayı bilmezseniz kendinize, bilirseniz başkasına. Bunu da kullanmayı öğrenmek için böyle şeyle olmaz. Yani ben bugün alayım, bugün satayım. Hayır. Bugün çok rahat ev alabilirsiniz hepiniz. Bak, çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ben şunu fark ettim. Bu para finans sistemleri bayağı derin, ancak insanlar pek bilmiyor. Pek de umursamıyor bunları. Genelde hani geleneksel yöntemlerle, geleneksel kafayla devam ediyorlar. Ancak öğrenilse yani gerçekten insanı zengin eder yani bu yöntemler. Ya şimdi şöyle bir şey var. Öğrenirseniz sistem çöker. Bu kadar net. Hocam Henry Ford'un öyle bir sözü vardı. O aklıma geldi. Hangisi? İnsanlar diyordu, finans sistemi bilse ertesi gün devrim olur diyordu. Yani dediğiniz tabii ki benim bu kadar şeyi öğrenmemin tek sebebini, ben çok büyük bir Amerikan şirketinde çalıştım ve her gün barda, pub'da konuştuğum insanlar, ya adamlar astronottu, Amerika'dan geliyorlardı, ya astronottu, ya doktordu, ya işte trilyoner bir iş adamıydı, ya farklı. O kadar çok insanlarla günlük 2-3 saat konuştum ki her gün adamlar bana bir şey öğretti. Adam Rusya'dan Londra'ya gelip 10 tane ev alıp gidiyor. Ve ne diyor? Buraya şu kadar yatırım yaptık diyor. Çünkü ötekisi geliyor, diyor ki ben işte uzaya gittim, geri geldim diyor. Yani o kadar çok şey öğrettiler ki bana bu konuşmalarında, ve ben insanlara inanılmaz derecede farklı gözlerle bakmaya başladım ve ondan sonra zaten çok büyük şeyler başarmaya başladım. Çünkü şöyle bir şey var, merceğim genişledi. Bakış merceğim. Bu arada Müge, hoş geldin. Kusura bakma, şey yaptık, hiç sormadım. İyi misin? Her şey yolunda mı? Müge hatta gitmiş. Çok şey yapmış. Müge geldiğinde şey yaparsın, konuşursun. Şey demeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Öğretilen eğitimlerde paralar kazanmayı öğretiyorlar. Ama hiçbir zaman paradan sonra ne yapacağını kimse öğretmiyor. Çünkü dürüst konuşayım, çoğu da bilmiyor zaten. Çünkü o bilgilere ulaşmak, ben bugün bile dürüst konuşuyorum, sabahın köründe bir tane finans yatırım eğitimi bitirdim. Yani hiçbir zaman yetmiyor. Yönetim eğitimi bitirdim. Yetmiyor. Her zaman daha çok öğrenmem lazım. Eğer daha çok kazanmak, daha çok başarılı olmak istiyorsam. Bu bir maraton gibi. Hiçbir zaman şey yok. İnsanlar yere düştüğü zaman geri çekiliyor. Battıkları zaman kaçıyorlar. Halbuki dinlenmeyi öğrenmemiz lazım. Ürün satamadın mı? Dinlen. Kaçma.
Dinlenmeyi öğren, doğru zamanı bekle. Pandemi çıktığında hiç unutmam. The Works şirketi milyon dolarlık bir şirket. Hatta satın almak istiyordum belirli hisselerini. The Works şirketi pandeminin ilk günü bütün dükkanlarını kapattı. İngiltere'de ya 100 ya 200 tane dükkanı vardır. Çok büyük bir şirket. Yani bizim Türkiye'deki D&R gibi düşünelim. Çok güzel sattığım bir ürünleri vardı. Dedim ki fırsat bu fırsat. Bütün ürünlerini kendinde varmış gibi koydum. İlk gün pandeminin ilk çıktığı gün bütün dünyanın en büyük şirketleri kepekleri kapatırken ben onların ürünlerini eBay'de çatır çutur sattım. 100'ün üzerinde günlük satış yaptım. Ve o kadar çok korktum ki bu ürünleri çıkartamazlar diye. O kadar büyük paralar bankama girdi ki o süreçte. Bir günlük yani girişi biraz fazla. Hani dedim ki en kötü yani en fazla bütün paralarını gönderirim, dünya fee geri öderim dedim. Hani tek dediğim şey buydu kendime. Ama dedim tutarsa, ki tuttu, İngiltere'deki bütün bu ürünü satan toptancılarının bütün ürünlerini depoma çektim. Ve ürünleri stok yaptım. Ve ürünleri yani normalde ürünü 2 katı fiyata satıyordum. Hiç kimsede kalmadığını öğrendiğimde ve ayarladığımda sistemi 3 katına 4 katına sattım. Şey gibi eskiden Türkiye'de işte şeker pirinci bitiriyorlarmış ya. Hani şey oluyormuş. Bu fırsatçılık mı? Arkadaşlar ticaret yapıyoruz. Almak zorunda kimse değil. Ben sadece onun için pusuya yattım. Adım adım, nefes nefes bütün riskleri, şeyleri göze alarak bir kaplanın avına yaklaşması gibi adım adım, santim santim gittim. Ve o milyonluk şirketler para kazanamazken ben onların sattığı ürünlerden para kazandım. Ticaret, şans, tamamen ama tamamen hayatta böyle çok ufak ve çok kısa zamanda hayatınıza girip çok hızlı bir şekilde geçen bir süreç. Pusuda olmadığınız sürece o paraları kazanamazsınız. O yüzden hani ben yarın dropshipping'e başlarım, ben yarın ticarete başlarım diyorsanız ömrünüzün sonuna kadar başkası için çalışmaya hazır olun. Çünkü sizin yarınınız gerçekten başkasının gelecekleri olacak. Net. Türkiye'de özellikle bizim inanılmaz derecede televizyonla ben yaklaşık 4 yıldan beri televizyon izlemiyorum. Tek izlediğim şey bilgisayarlar. Yani o da yani yazılımlarla vesairelerle uğraşıyorum. Kaydınız yok hocam. Hiçbir kaydınız yok. Kitap varken niye ben televizyon izleyeyim? Ya da izlemek istersem açıyorum. Çok kafamın bunaldığı zamanlar böyle çok sevdiğim böyle çizgi filmler var. Çizgi filmler izleyip sadece odağımı ve düşüncemi değiştirmek istiyorum. O yüzden. Kesinlikle. BoJack Horseman. Harika hocam. Hastasıyım. Çok güzel bir çizgi film ya. Kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm? Bitti. Bitti mi? Yasını bile tuttum. Ben daha o duruma gelmedim. Şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzel bir çizgi film. İnanılmaz derecede. Benim hayatımdan böyle bazı kasetler yakaladığı için o kadar hoşuma gidiyor. Çünkü ben de öyle şeyleri yaşadım. Yani biraz müzikal bir tarafım olduğu için, sizin de öyle bir o tarafınız olduğu için galiba biraz oradan yakalıyor. Bir sanatçı var orada. Aynen, BoJack'te. Çok güzel. Yani demeye çalıştım bu arada, yani Azerbaycan'a da selam olsun arkadaşlar bu arada. Hani demeye çalıştığım şey, eğer gerçekten hani bir şeyler kazanmak istiyorsak, paralar kazanmak istiyorsak artık bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Zaman değişti. Eskisinin yani 1990'larda, 2000'lerde bizim babalarımızın, annelerimizin kazandığı şekilde artık o paralar kazanılmıyor. Sistem değişti. Gece gündüz 24 saatimiz var ve bu 24 saati çok iyi kullanmayı öğrenmemiz lazım. Ve bu yaptığımızı 10 katına çıkartmamız lazım. Artık bankaya paranızı tutarak ömrünüzü ve geleceğinizi iade edemezsiniz. Ben çok insan tanıyorum. Türkiye'de insanlar bankalardan o eski zamanlarda alıp altınlarını toprağa gömüyorlarmış. Toprakla beraber kendileri de gidiyor. O parayı yıllar sonra, öldükten sonra buluyorlar. Ve burada Avrupa'da baktığım zaman insanlar tatile gidiyor. 70-80 yaşında Türkiye'ye gelip bizim Türkiye'deki 50 yaşındaki insanlardan daha genç, daha sağlıklı duruyorlar. Bunun tek sebebi anı yaşamayı öğrenmelerimiz, yani hepimizin öğrenmesi lazım. Hani ben de çok şey öğreniyorum gerçi ama hani para da bir yere kadar. Kendi sağlığınız ve kendi şeyiniz çok önemli. Bakış açınızı artık kendinize nasıl yeni bir yaşam istemelisiniz ve onun için çalışmalısınız. Bu çok ama çok önemli. Eğer başarı istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız, özellikle milyon kazanmak istiyorsanız sistem çok basit. Neyi en iyi yapıyorsanız onu en iyi şekilde pazarlayın. Bitti.
Başka bir kural yok ve yaptığınız şeyi 2 katına çıkartın. Sonra 4 katına, sonra 8 katına, sonra 16 katına, 32, 64 diye gider. Bunu nasıl mı yapacaksınız? Yaptığınız ya da yaşam amacınızı bulacaksınız ve bunun sorusu da her zaman herkese söylüyorum. Hiç değişmeyecek. Para kazanmasınız bile ne işi yapardınız? Bana bunu yıllar önce Arjantinli bir arkadaşım söyledi. Bana durdu böyle baktı. Çok güzel işlerim vardı o sırada ama yoğundum ve bana şey dedi. Akın dedi, böyle dedi. Dedi ne yapardın dedi. Para kazanmasan bile. Böyle bir işin var mı? Yapar mıydın dedi. Düşündüm. Ve dedim ki dedim yapsaydım herhalde yine bu işi yapardım dedim. O zaman süper dedi. Bitti. Yani bunun sebebi şu. Çünkü siz gece 10'unda da, gece 2'de de, gece 3'te de yani geçen Aleyna arıyor. Aleyna şeyde mesela gece 3'te bilgisayara girip yapıyorum. Niye yapıyorum? Normalde başka bir insan olsam yani şey yapar mı? Hayır. Bir, Aleyna'ya saygı duyuyorum. Başarmasını istiyorum. İki, bunu hepinize de yaptım zaten. Kendiniz de yani yüzünüz burada. Ki herkese de yaparım. Ama seviyorum. Yardım etmeyi, başarılı insanları seviyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Sen başarırsan başkasını başarması için sen de yardımcı olacaksın. Siz düşünüyor musunuz ki benim ettiğim yardımlar size zamanı gelince sınav olarak gelmeyecek? Aynısı size de gelecek. Başkaları size soracak. Hocam, İşte orada siz yapmazsanız o sizin kaderiniz, karmanız olacak. Ama ben görevimi yaptım, çıktım. Hani sistem böyle çalışıyor. hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hani dedim ya yardım etmeyi çok seviyorum diye. Ben şimdi hocam lise sondum bu yıl ve şunu görüyorum, etrafımdaki insanlar çok umutsuz. Yani ben de öyleydim de biraz işte şu aralar umudum var da yani bakıyorum etrafımdaki insanlara gerçekten çok umutsuz. Özellikle Türkiye'de gençler. Sebebini biliyor musun? Ne hocam? Tam bilmiyorum. Şimdi sebep öncelikli olarak kendilerine inanmıyorlar. Bu kadar. Kendine inanmadığın sürece yaşadığın hayatın hiçbir anlamı yok. Sadece o son günü beklemek için yaşıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de yapılmış ve kurulmuş sistem, Türkiye hakkında konuşuyoruz ama dünyanın genelinde böyle bir şey var. İnsanlar Allah ya da yaratıcı ya da Yehova ya da God ya da neye inanıyorsanız o Şira ya da başkası sizi kanatla yaratmış. Siz gökyüzüne aitsiniz. Sizi niye yüzmeye zorluyorlar? Siz yüzemezsiniz, tabiatınızda yok. Balık değilsiniz ki. Balığı da uçurmaya çalışıyorlar. İzin vermemeniz lazım. Benim kendi bir hayatım var. Kendi başıma bir şeyler başaracağım. Kim ne derse desin yine yapacağım. Olmazsa gün sonunda yine olan şeye dönerim. Ama en azından deneyeceğim. Bitti. Denediğin zaman sana bir şey söyleyeyim mi? O riski, o cesareti adım attığın için o kadar çok şey hani artık sana hayat yardım ediyor ki ben girerim hayatına, Elon Musk girer, Bezos girer sana yardım eder. Aklın hayalin şaşar. Nasıl oldu ya dersin. Öyle böyle bir olur ki bir bakarsın insanlar sana borç para verir. Der ki sen de işte ticaret yapıyorsun. Bunu ben sana yatırayım ortak yapalım. Bir bakarsın milyon para kazanırsın bir yerden. Öyle bir oluyor ama işte bu cesaret herkeste yok. Şöyle bir şey var. Umutsuz olmalarının sebebi. Şöyle bir şey bu çok yanlış bence ama gerçekler. 5-6 sene üniversite okuyorsunuz. Ki bu çok güzel bir şey. Burada yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Sadece üniversite okumanın bir sorunu yok. Güzel bir şey. Güzel eğlenirsiniz zaten üniversitede ama şöyle bir durum söz konusu. 6 yıl üniversite bitirdikten sonra üniversite mezunu değil ilk okul mezunu olan bir patronun altında çalışacaksınız ve kendinize şunu soracaksınız. 6 yıl gece gündüz almış olduğum eğitimler bana Latince bile öğrettiler arkadaşlar. Yani ben bir tane bugün brokoliye, brassica, olerasa, varieté, capitata, forma, ruba yani Latince bile biliyorum. Öğrendim. Ne işime yarıyor hayatta? Bugün kullandım. Yani baktığın zaman o kadar eğitim aldım, o kadar öğrendim şeyleri. Baktığın zaman nerede kullanıyorum? Hiçbir yerde. Başkası için çalıştığım zaman nerede kullanacağım? Hiçbir yerde. O zaman 6 yılımı niye heba ettim? Bilmiyordum çünkü. Ve yönlendiren de olmadı. Yönlendiren olmadığı için çok kötü bir şekilde yani artık hangi üniversiteyi tutturduysam oraya gittim. Kaçtım. Her Türk gencinin yaptığı şeyi yaptım. Ondan sonra ne oldu mezun oldum? Hayaller, ümitler? Hayır. Gittim işte çalıştım.
6 yıl üniversite okudum. Ondan sonra gittim bir çağrı merkezinde işe başladım. Hocam insanlar bunu biliyor da başka da bir çare göremiyorlar. Üniversite okumaktan başka. Çare sensin. Çare sensin. Üniversite Evet. okumana gerek kalmıyor. Bir üniversite dekanının o konuda profesör olabilmesi için bir yıl içerisinde o konuyla ilgili 20 tane kitap okuması gerekiyor. Ki dekanlığını ya da profesörlüğünü o konuda şey yapabilsin. Tabii ki bu stabil değil ama bu. Ben bazen günü geliyor. Günde 20 tane kitap okuyorum. Sabahtan akşama kadar kafayı kırdığım zamanlarda, bu şimdi okumuyorum o kadar tabii ki de, o boşluktayken, hayat amacımı ararken günlük kütüphanelere sabah açılışta giriyordum, kapanışta çıkıyordum. Ve hayat amacımı arıyordum. Ve o zaman baktığın zaman benim de çarelerim yoktu. Ama soru sormayı öğrendim. İşte burada kapılar açılıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Sorduğun zaman ben bunu yapamam, ben iş adamı olamam, ben ticaret yapamam. Kapılar kapanıyor. Ben bunu nasıl yaparım sorusuyla yer değiştirdiğin zaman kapılar açılıyor. Kapılar açıldığı zaman her şeyi yapıyorsun. Çünkü bir tane kapı açılınca kapı ardında kapılar açılıyor. Hayatına işte ne bileyim Ceyhun giriyor, Aleyna giriyor, Fatihler giriyor. Hani Müge geliyor, şey yapıyor ve hepsi sana, bunun gibi tonlarca insan var. Bizim Telegram gruplarını görmüyor musun? Herkes birbirine nasıl yardımcı oluyor. Ama sen bir adım atmasaydın, o gruba girmeseydin, ne bileyim bir şekilde eğitim aldın, bir şeyler yaptın. Kendine bir adım atmasaydın, bu kadar insanla tanışıp onların nasıl başardığını öğrenebilir miydin? Başarı başarıyı götürür. Hani tecrübesizlikle tecrübesizliği. Aşağıda kalıp ömrünün sonuna kadar o mutsuz insanlarla beraber yaşayabilirsin ki o insanlar arasında milyon sahipleri de var, olmayanlar da var. Oradaki olay para değil, bakış açısı. Ya da yukarı çıkabilir. Yukarıda 10. kattan, 100. kattan güneşin doğuşunu çok daha güzel bir şekilde görebilirsin. Ve dürüst konuşayım, benim param yokken de ben kendi kendime çok gülüyordum. Diyordum ki milyon olunca bugünleri konuşur anlatırdın diyordum. Böyle gülerdin, hani markasını yapardın. Harbiden de öyle oldu. Yani çok şey olarak baktığın zaman hani şey kısmında o zor zamanlarda mutlu olmayı öğrenmek lazım. Çünkü o zor zamanların da bize öğrettiği çok şey var. Ben o zor zamanlarında yalnız uyuyamazdım. Uyumayı öğrendim, yalnız kalmayı öğrendim. Hep bir arkadaşlarımla buluşurdum. Yani yalnız kalmaktan korkardım. Ve öğrendim. Yalnız öyle ya da böyle kalınıyormuş. Ve şimdi o kadar mutluyum ki yalnız kalmaktan, insanlarla buluşmak istemiyorum. Yani yalnızlığın keyfini şey yaptıktan sonra tabii buluşuyorum. Bütün arkadaşlarım arıyor, şey yapıyor, konuşuyoruz, buluşuyoruz. Yarın oğlumu görmeye gideceğim yine. Hani çok güzel geçiyor ama şey olarak baktığın zaman gerçekten çok rahatmış. Çok konforluymuş hani bu şey kısmı. O yüzden o şeyi adım atmanız lazım. Ve bunu sizden başka kimse yardımcı olamaz. Tekrar diyorum. İlk önce siz kendinize yardım edeceksiniz. Birisi size ömrünüzün sonuna kadar yardım etmeyecek. Bu kadar net. Kendinize yardım etmeyi öğrendiğiniz zaman hayattaki insanlar ve diğer şeyler size yardım edecek. O yüzden o insanların, mutsuz olanların ilk önce kendine yardım etmeleri lazım. Bunu da başarmak istiyorsan sadece şu, bak çok net söylüyorum. Birisine aşık olduğun zaman ona bir şey vermen lazım. Ne verirsin? Duygu verirsin, sevgini verirsin, gülümsemeni verirsin, mutluluğunu verirsin değil mi? Sen bunları vermeden ben ona aşığım deyip ondan aynı aşkı bekleyemezsin. Bu kadar net. İlk önce vermeyi öğren. Ondan sonra zaten her şeyi alacaksın. Ama bunu da o niyetle yapmamalısın. Para mı kazanmak istiyorsun? Paylaşmayı öğren fakirlerle. Senden daha alt seviyede olanlara yardım etmeyi öğren. Ki alasın. İnsanlar bunu beceremiyor. Çünkü kıtlık bilinci var. Kıtlık bilinci sayesinde aslında dediklerinizin tüm alt metnini söylemek istiyorum. Çok özür dilerim böldüm ama en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz hocam aslında? Biz kendi değerimizin farkında değiliz. Bu biraz yetiştirilmeyle de ilgili olabilir. Yaşadığımız ülkenin coğrafi konumuyla da ilgili olabilir. Coğrafya kaderdir lafı dünyanın en saçma lafı bu arada arkadaşlar. Lütfen bunun arkasına sığınmayın. Potansiyelinizin farkına varın. Ve bu arada canlı chatlere bakıyorum. Canlı chatte vergi cezası falan dönüyor. Orada çok ya eğer okumadıysanız mutlaka okumanız gereken bir kitap söylemek istiyorum size. Kendi değerinizin farkına varıp böyle bir şeylerin farkına varmak için Simyacı. Mutlaka duymuşsunuzdur. Simyacı'yı okuduğunuz zaman gerçekten kendinizin ne kadar değerli olduğunu, işte işaretleri görmeyi, böyle ya bu arada bunları konuşan adam ben de son bir sene içerisinde bir şeylerin farkına vardım.
Yani Akın Hoca'nın böyle neler dediğini belki bir sene öncesinde dinleseydim sadece dinliyor olurdum. Bazı şeyler için böyle biraz algı kapılarınızın açık olması gerekiyor. Yani imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. İstedikten sonra her şeyi yaparsınız. Hani dediğim gibi bunların farkına vardığınız zaman o zihin özgürlüğü, şu an ben o zihin özgürlüğünü yaşıyorum. O kadar harika bir şey ki yani biri size olumsuz bir şey söylediğinde bile gülüp geçebilmek inanılmaz büyük bir özgürlük. Ama işte kendi değerinizin farkına varmadığınızda birisi size gülüp geçtiğinde ya işte bir kavgaya tutuşuyorsunuz ya da işte kötü bir laf söylüyorsunuz ona. Şu anda benim yaptığım en güzel şey gülüyorum geçiyorum yani. Niye kavga edeyim, niye ona kötü bir laf söyleyeyim? Yani kimse sizi değersiz olduğunuzu şey yapamaz, söyleyemez. Yani buna izin vermeyin zaten. En başta kendiniz için bunu yapmayın. Ve hani dediğim gibi aslında kendinize değer verdiğiniz zaman şeyleri de rahatlıkla başarabildiğinizi göreceksiniz. Öyle değil mi hocam? Ya tartışmasız ilk önce insanın kendine yardım etmeyi öğrenmesi lazım. Bunu da en çok sevdiği şeyleri yaparak devam ettirmesi lazım. Ben her zaman insanlara gitar öğretirken hep şunu söylerim. Bana diyorlar ki şu şarkıyı öğret. Diyorum ki sevdiğin en çok şarkı ya da çalmak istediğin hangi şarkı var? Hemen bana söylüyorlar. Ben de o şarkıyı öğretiyorum. Bir hafta sonra o şarkıyı çalmış oluyorlar. İşte İnsanların ilk önce onlara öğretilen sistemi değil de ne sevdiklerini öğrenmeleri gerekiyor. Yani gerçekten neden zevk alıyorsunuz? Bu çok ama çok önemli. İnsanlar bunu unutmuş. Sadece para kazanmaya odaklanmışlar. Sadece para kazanma. Tamam, para kazanmak çok önemli. Ben de parasız o zamanlarım oldu. Ve ne kadar zor olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Çünkü tecrübe ettim. Ve gerçekten yani belki daha demin akıllı bir arkadaş hikaye tarzı bir şey yazmıştı. Yani anlamadığı için anlatmanın mantığı ve zamanı da yok. Zaten hani onun burada yeri de yok. Bütün burada anlatmaya çalıştığım şey, anlatılan şeylerin hepsini zaten biz yaşadık. Ve oradaysanız, bir şeylere çıkmak istiyorsanız bunları dinlemek zorundasınız. Çünkü başka bir yol yok. Aynı yoldan siz de çıkacaksınız. Önemli olan o yolda bizim bu anlattıklarımızı anladığınızda o sorunlar sizin karşınıza çıktığında vereceğiniz tepkiyi bilmiş olun. Bugün milyon kazanmak, eBay'de çok başarılı satıcı olmak, Amazon'da çok büyük bir yatırımcı, girişimci olmak istiyorsanız yarın 10 tane ürün sattığınızda, 100 tane ürün sattığınızda, 10.000 sterlin para kazandığında muhasebecilerle anlaşmayı, muhasebe şirketleriyle konuşmayı, vergi ya da muhasebeyi ya da yatırım işlemlerini nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Bu kadar net. Çünkü 100.000 dolar kazanmak ya da 100.000 pound kazanmak istiyorsunuz. İkinci adımınız orası. Şimdi o parayı kazanmak için de nasıl bir yatırım yapılmasını, bankalardan nasıl kredi alınması gerektiğini ve kredi kartlarınızla nasıl ticaretinizi daha hızlı bir şekilde büyüteceğinizi bilmeniz gerekiyor. İkinci level'ı geçebilmek için A'dan Z diye bir şey yok. A'dan B var, B'den C var, C'den D var. Kimse öteki adımı geçmeden öteki adıma geçemez. Milli piyango tutanların yukarı çıkmasının sebebi, bir anda düşmesinin sebebi bu. İnsanlar hep eBay'de PayPal'ı bağladım, şunu oldu. Hayır, siz o aşamalara gelecek ve başaracaksınız zaten. Önemli olan 100.000 sterlinden 1 milyona nasıl ulaşacaksınız? Buradaki üçüncü aşama. Üçüncü aşamada da sürekli olarak yapmış olduğunuz hizmeti ya da vermiş olduğunuz şeyi otomatizasyon haline getirerek en az 3 tane gelir kapısı kendinize yaratmanız gerekiyor. Bu eBay olur, bu Shopify olur, bu Etsy olur, bu Amazon olur, bu ürettiğiniz ürünler olabilir, bu vermiş olduğunuz hizmetler olabilir. Artık en iyi neyi yapıyorsanız bunu duplicate yaparak sistemde sürekli olarak milyona ulaşırsınız. Milyona ulaştıktan sonra ikinci 1 milyonla 10 milyon arasındaki olan süreç içerisinde ben de şu an öğreniyorum. Öğrendiğim zaman anlatırım. Hani bilmediğim şeyi anlatamam. Ama yaptığım şeyi duplicate yapmaya devam ediyorum. Ve inandığım şeyi yapıyorum. Bu kadar basit. Olmadığı zaman da aynısını yapıyordum. Gece gündüz yine aynı şeyi çalışıyordum. Varken de yine yapıyorum. Buradaki olay para değil. Yani tutup ben de çıkıp dolaşabilirim, tatilimi yapabilirim, eğlenebilirim, istediğim otelde kalabilirim ki arada sırada yapıyorum. Ama buradaki point, yani benim asıl hedef amacım o değildi. Ben yıllar öncesinde de bunu para için yapmıyordum ki bugün para için yapayım. Net. Sevdiğim şey için yapıyorum. Yani bu işte bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz şeyi yapmanız lazım. Bunun için de kendi yeteneğinizi bulmanız gerekiyor. Tek soru bu. Ben öyle başladım. Para kazanmasam bile ne işi yapardım? Ve buldum. Ve bu işi yapıyorum yıllardan beri. Sizin de kendinize sormanız gereken soru bu. Hangi platformda ne yapmak istiyorsunuz? Ondan sonra da zaten şey oluyor. Bu arada Müge, sen orada mısın? Yaşıyor musun?
Şey yapmıyorsun ama Müge açık bıraktı gitti herhalde. Her neyse. Bir şey söyleyeceğim. Biz Instagram'da yayında mıyız? Instagram'da herhangi bir şekilde yayında mıyız onu merak ediyorum. Instagram'da bağladım ama. Yayın. Instagram'a da bakalım. YouTube'da yayındayız. Instagram'da da yayındayız. Tamam, bir program buldum da şu an 10 tane platformda aynı anda yayın yapıyoruz. O yüzden merak ettim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyur. Edbit'te takip numarası girerken yine çevirmemiz gerekiyor değil mi? Hayır. Yani Facebook Marketplace için gerekmiyor. Amazon'dan almadığın sürece gerekmiyor. Yani eBay'deki takip numarasını direkt girebilirim buraya. Tabii girebilirsin. Ama şimdi eBay'de takip numarasını sisteme girmenin sebebi şu. Oradan müşteri takip edebiliyor. Ama eBay'de kargo numaralarını biz niye çeviriyoruz? eBay çıkış yerini görmesin diye. Evet. Bir de ikincisi Amazon'da kargo numarasını göstermiyor. Çevirmemiz gerekiyor. O yüzden bunları yapıyoruz. Ama Facebook Marketplace'te eğer Amazon'dan ürün satmıyorsa gerek yok. Amazon'dansa müşteri takip numarasını istiyorsan mecburen çevirmen lazım. Çünkü o bilgiye erişebilmesi için. Ya da en kötü senaryo uğraşırsın, müşteri de uğraştırır ama screenshot yapıp sen sistemden bakıp Amazon'dan gönderirsin. Hani dersin ki yarın ulaşacak, şu gün ulaşacak ama açık konuşmak gerekirse yani çok profesyonel gözükmez. İyi beden aldım zaten. O zaman direkt hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Yani şey olarak şimdi ne düşünüyorsunuz? Aleyna ne zaman İngiltere'ye gelme gibi bir planınız var? Hocam inşallah 2-3 sene içerisinde. Niye 2-3 sene çok uzun bir süre? Hocam önce evlenmemiz lazım beraber oraya gelmemiz için. Niye? İngiliz vatandaşı mısınız ki? Hayır. Hocam bekarız şu an ikimiz de ve ailelerimiz yollamaz haliyle. Daha büyük bir vize var orada. Türkiye'deyiz yani bu çok normal şu an. O yüzden evlenmemiz gerekiyor. Yani size bırakıyorum ama ben evleneceğim zaman 3 gün öncesinde annemi aradım. Evleniyorum, 3 gün sonra düğünüm var. Gelmek ister misin dedim. Hani bazen bazı şeyler hep böyleydi. Yani kalp krizi geçirecektik kadın neredeyse. Yani bilmiyorum, anlaşıyorsanız bence fazla şey yapmayın. Çünkü bana sorarsanız evlenmeden yurt dışına gelin. Hocam bana sorarsanız öyle ama işte maalesef. Tabii şey kısmını bilmiyorum. Hani sizin için konuşmuyorum ama genel olarak evlenmeden önce bir dünyayı dolaşmanız gerekiyor. Kendinizi daha iyi tanıyın. Yurt dışında insanlar evlenmeden önce İngiltere'de bütün hayvanların yani hiçbirisinin sokakta olmamasının tek sebebi insanlar evlenmeden önce hepsi ilk önce bir eve kedi köpek alırlar. Eğer buna karşı sorumluluklarını yerine getirebiliyorlarsa artık çocuk yapabilirler. Hatta ben geçen gün gördüm, benim çok eski bir arkadaşım çocuğunu doğurdu ve aradan 2 yıl geçti. Geçen gördüm evleniyorlar. Hani dedim, ben bununla evli değil mi diye düşündüm böyle. Hani hep bir şey aşamasındalar. Ben çok hızlı gittim. O yüzden hani şey yaptım, erken mola verdim ama hani yurt dışına çıkacaksınız, özellikle yaşınız biraz böyle 25'i geçmediyse bence hep beraber böyle daha o şeylere girmeden evliliktir, tonlarca paradır, o şey işte çeyizdir, o diğer şeylere girmeden o parayı dünyaya dolaşarak beraber güzel güzel bence şey yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de şöyle bir sistem var. 17-18 yaşında okul biter, üniversiteye gidersiniz. Üniversiteye gittikten sonra gelirsiniz, erkeksiniz, askere gidersiniz, kızsanız bir şekilde birisinin tanıdığı vardır. Yakışıklıdır, değilse parası vardır, evlenirsiniz. Ondan sonra kızsanız hayatınız o şekilde gider. Evde çalışırsınız, evde durursunuz. Koca ya da eş sizin için çalışır. Erkekseniz de askere gidersiniz, gelirsiniz, bir işe girersiniz. Ömrünüzün sonuna kadar almış olduğunuz evin taksidini ödersiniz. Ve ömür geçer. Hiçbir şekilde de değiştiremezsiniz. Ama onun yerine o paraları kendinizi geliştirmek için yatırırsanız, dünyayı dolaşırsanız, buraya geldiğinizde zaten o zekayla, o görgüyle 10 tane daha ev alabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz artık böyle insanların görüyorsunuz, hayatı görüyorsunuz, neler olduğunu görüyorsunuz. Bugün Hayko Cepkin'in şeyini gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani böyle gerçekten o kadar da özlemişim ki. Hayko sanırsam Pamela'yı aldı. Yamaç paraşütüyle Fethiye'den atladılar.
Orada akşam güzel bir böyle şey yapmışlar. Otel şeyinde böyle masa hazırlamışlar. Yemek falan yiyorlar, kalabalık. Ben de çok yapardım böyle şeyleri ve o kadar özledim ki o zamanları. Ben gençliğimi hatırladım. Çocukluğumu demeyeyim de. Ve baktığım zaman orada hani o kadar güzel şeyler ki hayatta. Bugün ne kadar para kazandığınızın çok da bir önemi kalmıyor. O gençlikte yapmış olduğunuz o güzel şeyler, ben düşünüyorum böyle. Harbiden mutlu oldum yani. O kadar güzel ki yamaç paraşütü yapıyor, atlıyor, orada motorlara biniyorlar. Yani çok hoşuma gitti. Bana gençliğimden bazı şeyleri hatırlattı. O yüzden hani bu kadar şeyle uğraşırken de neden yaşadığımızı unutmamamız lazım. Her şeye rağmen. Çünkü şöyle diyebilirsiniz, abi paranın yoksa yapamazsın. Ben 15 yaşımda 4 arkadaşımla beraber hiç paramız yoktu. Hepimiz Kadıköy'ün farklı yerlerinde gitar çaldık. Sokakta para topladık. 1 saatte 2 saatte 50 lira topladık. 50 lirayla İstanbul Kadıköy'den Marmaris'e otobüs bileti aldık. Kadıköy'den bindik. Ertesi gün Marmaris'e gittik. 15 yaşında 16 yaşında 4 tane genç sokakta gitar çalarak para kazanacağız ve canlı müzik yapacağız. Hiçbir şey yapamadık. Zabıtalar kovaladı bizi. Elimizdeki gitarları da zorla alıyorlardı. Geri aldık. Arkadaşlarım gitti bir otele konuştu. Bizim moralimiz çok bozuk. Cebimizde 5 kuruş para yok. Karnımız aç. 15 yaşındayız. Annemi arıyorum. Marmaris'teyim diyorum. Ve kadın benim Kadıköy'de biliyor. 12 saat ne sürdü Marmaris'e gitmemiz yanlış hatırlamıyorsam. Ve ne oldu biliyor musun? Biz o kadar çok gözümüzü kararttık ki cebimizde 5 kuruş para yok. Hiçbir şeyimiz yok. Gitardan başka yiyeceğimiz bile yok. 15 yaşında ve 15 yaşında o hareketi yaptık diye arkadaşlarımız 5 yıldızlı otelde bize canlı müzik ayarladı. İspanyolca da biraz bildiğimiz için İspanyolca canlı yemek müzikleri yaptık. 3 ay boyunca şu anki paramla gidip de bile o kadar güzel tatil yapamıyorum. O kadar net söylüyorum. 3 ay boyunca gece gündüz yediğimiz yemeklerden girdiğimiz barlara, eğlence yerlerine kadar her şey bedavaydı ve 3 ay boyunca o otelde çok güzel, kaliteli canlı müzik yaptık. O şeyi yapmasaydık o kadar 15-16 yaşımızda yani çocukluk arkadaşıydık zaten hepimiz. O kadar güzel zamanları geçiremezdik. Risk almayı öğrenmemiz lazım. Bazen çok aptalca bile olabiliyor ama gerçekten inanıyorduk biz ona. Ve o niyetle gittik. Ve gerçekten tekrar söylüyorum, bugün bile gidiyorum. Hatta balayımı bile Marmaris'te yaptım. O kadar eğlenmedim. O çocukluk zamanındaki kadar. Bazen risk almayı öğrenmemiz lazım. Bu riski de sevdiğimiz şeyleri yaparak ancak göze alıp bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden şimdi bana bazen diyorlar ya işte bu hikayeye işte bu odur bu. Ne dersen de. Yani hiç bu konuda saygı duyuyorum sadece düşüncene ama öyle olmadığını biliyorum. Çünkü bende de cebimizde 5 kuruş para yok yani 50 lirayla. Onu da o kadar çok inandık ki ben yanlış hatırlamıyorsam Moda Kız Lisesi'nin orada diğer arkadaşım Rhythm'da, bir tanesi Bahariye Caddesi'nde, ötekisinin nerede olduğunu bilmiyorum. O da bir yerde gitar çalıyoruz. Bakın paramız yok. Sıfır para. İnandık yapacağız ya. Hepimiz birbirimize söz verdik. Dedik ki o zaman telefonlar da yok. Bir tanemizin telefonu var herhalde. Saat 3'te Rhythm'da buluşacağız ve 50 liramız olacak ve o parayla bilet alacağız. Ve gece gündüz yani o kadar böyle toplasam o parayı bulamam. Öyle şarkılar çaldık ki Kadıköy'de gitarla. Böyle çalıyorum, sırtımda çalıyorum, yapıyorum. İnsanlar para versin çünkü gitmem lazım. Yaratmayı öğrenmemiz lazım. Yani inandığımız şey için çünkü yaratılıyor. Bugün Allah göstermesin sevdiğinizin birisine bir şey olsa sağdan soldan o parayı bulursunuz, bir şekilde onu tedavi edersiniz. Ki bana da oldu. Annem çok zor zamanlar geçirdiğinde sağdan soldan bir şekilde buldum. O yaratıyorsunuz çünkü yaratma gücü var insanda. İşte o gün o gücümün farkına vardım da dedim ki bundan sonra neye inanıyorsam bahane yerine o gücümü kullanacağım. Ve bir şekilde yoktan yaratmayı öğrendim. Tabii ki yoktan yaratma derken hani yapılabiliyor insan istediği zaman, onu demeye çalışıyorum. O zaman bizim de yoktu ama yaptık. O zaman herkes yapabilir. Yani bana bahane üreten sadece bahane üretmiş gibi gözüküyor. Yapana da saygı duyuyorum. Diyorum ki iyi ki yapmışsın. Çünkü inandığın şeyi yapıyorsun. O yüzden hani genç arkadaşlara tek söylediğim, hayatta alabileceğiniz en büyük risk bir başkasının hayali için çalışmak. Bundan büyük risk yok. Artık bundan büyük risk neyi görüp de lades diyorsanız onu bilemem. Ama eğer para kazanmak istiyorsanız, bir şeyleri başarmak istiyorsanız kendi işinizi kurmanız lazım. Aksi takdirde 40 saat çalışıyorsunuz haftada diyelim. 40 saat çalışıyorsunuz. Önümüzdeki sene yine 40 saat çalışacaksınız ve aynı parayı alacaksınız. Aynı parayı aldığınız sürece, o parayı katlayamadığınız sürece
Ki açık konuşmak gerekirse o paraları ancak 40 saat çalışarak alıyorsunuz. Üstüne çıkamazsınız. Çünkü insansınız ve 40 saatiniz var diyelim. O zaman ömrünüzün sonuna kadar aynı parayı kazanacaksınız. Haliyle hiç para kazanamayacaksınız. Çünkü maaş verilme sistemlerinde, ki ben bu konularda gerçekten çok detaylı kitaplar okudum, araştırdım. İnsanların, örnek veriyorum, yaşam parası, hani ev kirası vesaire çıktıktan sonra 1500 Türk lirası diyelim, Türk parasından konuşalım. Size verilecek maaş ortalama olarak 2500'dür. O para sizin yaşam ve diğer sosyal zevkleriniz için ayrılan paradır. Yani ne öldürür ne süründürür. Bütün dünya genelinde de bu paralar böyledir. İngiltere'de de, diğer ülkelerde de. Tek fark sadece alım güçlerinin biraz daha kolay olması. Yani anlatmaya çalıştığım şey, siz hayatınızın sonuna kadar çalışsanız bile hep aynı parayı kazanacaksınız. Ve aynı parayı kazandığınız sürece aynı şekilde şey yapacaksınız. Bu sinek benimle kavga ediyor. Yani o yüzden bu kadar büyük riski alıp hala lades istiyorsanız size saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Sadece tek isteğim, kendi işinizin patronu olun. Çünkü aksi takdirde bu şekilde çalışacaksınız. Bu şey gibi de anlaşılmasın. Eğer buna cesaret edemiyorsanız inandığınız işle ilgili bir sektörde çalışın. Bugün Okyanus takımında şu an 30 kişi falanız. Yani çoğu arkadaşı göndermek zorunda kaldım. Fakat bu insanlar yaptığı şeye inanıyor. İnandıkları için burada işleri öğreniyorlar. Ve bugün baktığım zaman yavaş yavaş kendi işlerini kurmaya başlıyorlar. Çünkü niye? Burada piştiler. Nasıl yapıldığını, paranın nasıl döndüğünü, ticaretin nasıl yapıldığını, müşterilere nasıl davranıldığını, hizmetin nasıl sunulduğunu ve öğrendiği için ne yaptı? Artık dedi ki ben kendi ticaretimi kullanmak istiyorum. Tecrübe edindi. Şimdi ticarete girdi. Eğer bunu öğrenmeden direkt ticarete girseydi ne olacaktı? Patlayacaktı ya da batacaktı. Çünkü ticaret sizin en iyi sattığınız şeylerden ibaret değil. Ticaretin arkasında iyi bir yönetici olmanız gerekiyor. İyi bir insan ilişkisinin olması gerekiyor. İnsanlara saygı duymayı öğrenmeniz lazım. Bir patron olarak bağırarak değil, insanlara bir lider olarak onlarla beraber iş yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bugün gece 2'de ben bizim takımdaki yazılımcı arkadaşlarla, Bahadır'la sabaha kadar şey üzerinde çalışıyoruz. Reklamlar üzerinde çalışıyoruz. Mustafa'yla, diğer çocuklarla hepsiyle beraber ayrı ayrı sabaha kadar çalışıyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Bazen onların işlerini ben yapıyorum. Bazen onlar benim işlerimi yapıyor. Bir şeyi ilerletmek istiyorsanız hayallerinize inanan insanlarla beraber, onların hayalleriyle beraber çalışmanız lazım ki bu kadar hızlı büyüyesiniz. Biz bir yıl gibi kısa bir sürede arkadaşlar hani 50 kişiye ulaştık takım olarak. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Yani ben ilk girdiğimde yıllar önce kız kardeşim ve en yakın arkadaşımla beraber çalışıyorduk. Ve bugün baktığımız zaman hani işi çok daha farklı yere getirdik. Bunun tek sebebi şu. Bize yaptığımız şeye inanan insanlarla beraber geldiği için. Ben çok insana çok büyük paralar verdim ve bana dediler ki ben sosyal medya uzmanıyım, ben yazılım uzmanıyım, ben oyun uzmanıyım. Yaptığın işi seviyor musun? Yok ama ben uzmanıyım. İşi yaptı bir ay önce. Ben bu iş bu kadar. Ben sorduğum zaman bu iş şu niye böyle olduğu zaman öyle mi oluyordu diyor. Ben öyle insanlara para vermektense yanımda yetiştirip işi seven insanlara yatırım yapmaya her zaman yeğlerim. Çünkü bu uzun vadeli ve bu insanlar hala bugün bizim takımda beraber çalışıyor. Eğer iyi bir gelecek ve iyi bir inanca sahipseniz çok fazla, ben bugün bütün herkesin yanıma gelmesini istememin tek sebebi inanıyorlarsa gelsinler, eğitim, beraber yol alalım. Çünkü ben kazanırsam onlar da kazanacak. Sistem bu kadar basit. Ne olur kazanmazsak, açık konuşmak gerekirse hiçbir şey olmaz. Kaldığınız yerden hayatınıza devam edersiniz. Gidersiniz başkası için başkasının hayatını yaşarsınız. Ve her gün kendinize şu soruyu sorarsınız. Neden işlerim yolunda gitmiyor? Çünkü gerçekten bir laf var, yani Allah seni kanatla yaratmışken, yani sanırsam Ali'nin sözü, yanlış bilmiyorsam, yanlış da olmasın, özür dilerim yanlış bir şey aksediyorsam. Yani diyor ki Allah seni özgür yaratmışken niye başkasının kölesi oluyorsun diyor. Bunu yani bugün söylenen bir şey değil. Bu yıllar öncesinde söylenen bir şey. Yani benim 6000 yıllık kitabede okuduğumda yazan kelime, başkasına yapılmasını istemediğin bir şeyi yapma. Yani kendisine istemediğin şeyi başkasına yapma diyor. Yani bunun için yıllar boyunca kitap okumanıza gerek yok. Sadece biraz insan olmayı ve sadece kendinize inanmayı öğrenin. Ben her zaman şey diyorum. Yıllar boyunca hep Yaradan'a inanma şeyi vardı böyle. Yaradan'a inanma. En sonunda şunun farkına vardım. Yaradan'a inanmak çok güzel de Yaradan'ın inandığı olmak çok daha güzel bir şey.
Ve yaptığım bütün işte onun gücünü, şeyini hissedebiliyorum. İnancını da. Bu kadar başarmamız arkasındaki tek sebebi de onu görüyorum. Başka hiçbir şey değil. Çünkü artık o da bana inanıyor. Yaptığım şeyleri insanlar para kazanıyor. Yani en azından benim uzmanlık alanım o. Herkesin hayatta en iyi yaptığı şeyler var. Çok iyi yoga hocaları tanıyorum. Çok iyi doktorlar tanıyorum. Çok iyi yemek yapan aşçılar tanıyorum. Herkes bir alanda en iyi yapabildiği şeyi yapıyor. Ben satış pazarlamada ya da ürün geliştirmede ya da ticarette girişimde çok iyiyim. Yani sosyal ağım ya da sosyal şeyim çok iyi. En iyi yapabildiğim şeyi yapıyorum. Hani tutup da ben çok iyi bir şey hocası değilim, örnek veriyorum. Bilmiyorum en kötü neyi yapabilirim. Yemek mesela, gerçekten hani o konuda çok güzel yemek yaparım ama istemem lazım. İstemiyorsam çok berbat, hatta otel bile yakmışlığım var. O kadar kötü bir aşçıyım. Hani herkesin iyi yapabildiği, kötü yapabildiği şeyler var. Bunları bilmek çok güzel bir şey. Ve açık konuşmak gerekirse yemek yapmam için bir isteğim de ya da şeyim de yok. Parasını verdikten sonra istediğim yemeği yiyebiliyorum. Yani en iyi yapabildiğim şeyi yapıp da onları da tedavi edebiliyorum. Yani cover yapabiliyorum. Bence herkesin de yapması gereken şey en iyi yapabildiğiniz şeyi öğrenip diğer insanlar en iyilerini yapıyorsa onlara işinizi vermek, zamanınızı. Yani bugün ticaret yapıyoruz. Ben şimdi 10 yıl boyunca tutup da bir muhasebe yapmış bir insanın bilgisine bir günde ulaşamam. Anlatsam da anlamam. Ne yapıyorum? Muhasebeci 10 yılını vermiş. Ona parasını veriyorum, işimi yaptırıyorum. Ben işime bakıyorum, o işine bakıyor. Bir iş yapıyorsanız işi en iyi yapanlara teslim edin ve siz yapmanız gereken şeyi yapın. Ticaret böyle ilerliyor. Avukatsanız, eğer 10 yıllık bir avukat bürosunda çalışmadıysanız, bütün kuralları yiyip yutmadıysanız avukata para vereceksiniz. Benim bugün mahkemeler, duruşmalar çıktığım zaman Oxford Üniversitesi'nden mezun ve çok sevdiğim Natalya danışmanlığıma bakıyor mahkemeye çıktığımız zaman. Yani saatine 400-500 pound para alıyor ve 2 dakikada geçen o kadar akıllı bir şey söyledi ki benim hayatta aklıma gelmez ve onun sayesinde davayı kazandık. Bakın, bazen o verdiğiniz şeyler sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Bu kurs gibi ya da başka şeyler gibi. Benim kendi görüşüm bu en azından. Hani ben de yaşadığım şeyi anlatabiliyorum. Hani bazen işte Ceyhun'un en başta dediği gibi eğitimi almak ne işime yarardı? Eğitimi aldı, bir yatırım yaptı, kaybedebilirdi. Bu çok önemli ama riske girdi. Şimdi ne oldu? Parasını hemen çıkardı. Şimdi ömrünün sonuna kadar bu öğrendiği bilgi onun hayatında hep artı olarak kalacak. Ve Ceyhun bunu ne kadar sıklıkla hızlı bir şekilde yaparsa o kadar daha çok para kazanacak. Bu kadar net. Yani her şeyde de aynı. O yüzden ümit ediyorum ki yani insanlar gerçekten ama gerçekten çok ciddi paralara ulaşır ve çok büyük hayallerini gerçekleştirir. Ama şunu her zaman inanmalarını ve anlamalarını istiyorum. Olay parada değildi. Olay sadece inançtaydı. İnanabildikten sonra çünkü her şeye sahip olduğunuzun farkına varacaksınız. Eliniz var, ayağınız var, nefes alabiliyorsunuz. Sadece yeteri bilgiye sahip değilsiniz ve yeteri tecrübeye. Bunun da tek şeyi daha çok öğrenip, daha çok araştırmak ve daha çok çalışmak ve bunu tekrar başa almak. Bu kadar net. Dedikten sonra daha diyecek bir kelime bulamıyorum. Sizde soru varsa lütfen söyleyin. Hocam aslında bir gün okuduğunuz kitaplar içerisinden şöyle bir derleyip de bir video gibi bir şey yapsanız bayağı güzel olur. Yani Vallahi güzel bir kitap yazıyoruz çünkü şu an. Efendim hocam kitap büyük bir ihtimalle e-ticaretle ilgili ama bence biraz hayata dair de bir kitap yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten çok şey olur. Yani sıfırdan yüze gibi bir şey olur ama içerisinde böyle hayata dair de bir şeyler paylaşabilirsiniz. Çünkü siz e-ticaret haricinde hayata dair, insanlığa dair de çok güzel paylaşımlarınız var. Bence insanlar bundan faydalanmalı. Vallahi hayatım boyunca hiç öyle bir şey olarak kendimi ne gördüm ne düşündüm. Ama öylesiniz hocam. Bilmiyorum yani arkadaşlar da farklı düşüncesi varsa söylesin. Yani siz bize sadece şeyi anlatmıyorsunuz burada. E-ticareti, dropshipping'i anlatmıyorsunuz. Yani konuşmalarınızda sürekli takip eden arkadaşlar da bunu fark edecektir. İyi bir insan olmayı, ondan sonra ne bileyim bir şeyleri doğru yapmayı, kendinize güvenmeyi vesaire bunları aşılıyorsunuz ve bir farkındalık yaratıyorsunuz. Bence çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Sizi takip edenler adına. Çünkü dediğim gibi sadece e-ticaret öğrenmiyoruz hocam sizden. Ya bilmiyorum hani tabii ki şey yapmaya başladık. Bugün hatta yapmam da gerekiyordu her gün bir tane bölüm yazıyoruz bizim takımdaki arkadaşımla beraber. Ben anlatıyorum, o yazıyor. Ve
şey kısmında kitap yazdım zaten. Bir tane kitabım var. İkincisini yazıyorum ama bunu basın olarak Türkiye'de yayınlayacağız. Bu benim istediğim bir hani gerçekten şey yapmak istediğim bir şey. Benim kendi görüşüm açıkçası şunu anlamamız lazım. Süleyman'ın artık şeyi gibi, mührü gibi nasıl bir taraf yukarı bakıyor üçgen olarak. İşte bu gökyüzünü temsil ederken aynı üçgen içerisinde bir de aşağı geçmiş yeryüzünü temsil eden bir şey var. İkisi birleştiğinde bir yıldız çıkıyor. Eğer yıldız gibi parlamak ve yıldız olmak istiyorsanız yeryüzüyle gökyüzünü aynı anda yaşamanız gerekiyor. Bunun da sebebi maddi ile maneviyat gibi. Yani şöyle bir gerçek var. Siz manevi olarak zengin olamadığınız sürece cebinizde para sahibi olamazsınız. Bunu hiçbir eğitimde de hiçbir şekilde de anlayamazsınız. Bu çok net. Yani manevi gücünüz yoksa maddi gücünüz olmayacak. Ne kadar çok maneviyatınız olursa o kadar daha çok paranız olacak. Bu bugüne kadar hiç yanılmadı. Bunu zamanında Mevlana da yaptı. Zamanında büyük biz Müslüman bir ülkede yaşayan birileri olarak en azından söyleyeyim. Peygamber ve diğer onunla beraber ashabileri bunlar belki maddi olarak çok fazla mülke sahip değildi ama şöyle bir şey var. İnsanlara yanlış öğretilen sistem. Çünkü ben yaklaşık belki 40'ın 50'nin üzerindeyken farklı dillerde hem Arapça üzerinde olsun diğer dillerde olsun Kur'an'ı ve ilk çıkan ve ilk yazılan Kur'an şeylerini araştırıp özel British kütüphanelerinde insanların giremeyeceği odalarda okudum. Ve aynı şekilde Tevrat'ı, Zebur'u ve diğer bütün dinle ilgili ya da bu konuda yazılmış olan kitapları yıllar boyunca araştırdım. Ki en sevdiğim şeylerden bir tanesi hala da yaparım. Bunları uğraştırmamdaki tek sebep ortak bir bakış açısı arıyordum. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor? Ve öğrendiğim tek şey şu. Manevi olarak inanılmaz derecede zengin olan insanlar zaten maddi olarak zengin. Fakat insanlar bazen bunları istemiyor. Yani var. İsterse alabilir. Baktığınız zaman o kadar hani en azından biz Müslümanız. Müslümanlıkta bizim peygamberlerimiz bir şey istese sahip olamaz mı? Bütün herkes ona verir. Bir tane su istese okyanusu alırlar. İnsanlar avuçlarıyla ona sunarlar. O kadar alabilme ve maddi güce sahipler. Sadece onlar istemiyor. Bu tercih meselesi. Bunu anlamamız lazım. Onlar zor zamanlar geçirdi vesaire. Hayır. Tabii ki zor zamanlar geçirmişler. Hani apayrı bir senaryo. Fakat biliyorsunuz bütün diğer peygamberler de olsun, diğer büyük insanlar hayatlarının herkes aslında böyle de bir dönüm noktasından geçer. Bir şeye tabi olur ve sınava tabi olur. O sınavı geçtiğiniz zaman o istediğiniz her şey size verilir. Bütün peygamberler tarihine baktığınızda Adem'den ve en son peygambere kadar hepsinin başına çok büyük şeyler geçtiğini ve o başından geçen o kötü karanlık günlerden sonra gökkuşağının çıktığını görürsünüz. Ve bunun hepsinin tesadüf olmadığını ancak bence düşünmemiz lazım. Aynı şekilde bizim hayatımızda olan bu şu an yaşamış olduğumuz yangınlar, pandemi sürecinde tonlarca insanın Türkiye'de ve dünyada ölmesi ve bununla beraber yaşadığımız kötü ve zor zamanlar, ekonomi, işsizlik, tuhaf insanlara verilen, özellikle Türkiye'de kadına verilen ve gösterilen şiddet olsun. Yıllardan beri gerçekten bitmek bilmeyen ve insanın ataerkil toplumdan gelmenin vermiş olduğu bu kötü şeyler, medyanın Türk toplumuna dayattığı ve inanılmaz derecede yanlış bir şekilde aksettirilen ve vurdulu kırdılı şekilde insanlara gerçekten olayların öyle çözüldüğünü öğreten bir sistemde insanların mutlu olması tabii ki kolay olmayacak. Çözümü var. Çözümü bakış açınızı değiştirmek. Çünkü insanları değiştirmek istiyorsanız ilk önce bakış açınızı değiştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani kendinizden başlamanız gerekiyor. Mevlana dediği gibi yıllar boyunca insanları değiştirmeye çalışıyordum. Şimdi kendimi değiştiriyorum. Çünkü kendinizi değiştirirseniz sizin değiştiğiniz yönde size inanan insanlar size gelecektir. Ve onlarla beraber bir topluluk olup daha iyi şeyler başarabileceksiniz. Para kazanmak istiyorsanız para, dostluk kazanmak istiyorsanız dostluk. Neye ihtiyacınız varsa ona sahip olacaksınız. Bu çok net. En azından hiçbir şeye inanmıyorsanız karşınızda canlı kanıt olarak bana inanın. Ben bu YouTube kanalını açtığımda çok güzel ticaretimde paramı kazanıyor, işimi yapıyordum. YouTube kanalını ve Facebook grubunu kurduğumda en fazla 5-10 kişi vardı. Onu da insanlar birbirleriyle yardımlaşalım diye açtık. Bugün YouTube kanalı aradan belki 1 ya da 1,5 yıl geçti. 17.000 kişi oldu. Udemy'de 50.000 kişi kurs satın aldı.
Facebook grubunda 20 bin, ya 12 mi 13 bin mi ne kişi var. Diğer Telegram var, Discord grupları var. Bunu niye mi söylüyorum? Bakın sıfırdık arkadaşlar. 1 olduk, 2 olduk. Bugün o kadar insan kendine ve birbirine yardım ediyor ki daha çok özgür şeylere katılsın diye. Ve ben bunu niye kurdum? Ben de zamanında zorluk yaşadım. Ben de zamanında çok çile çektim bu para konusunda, para kazanma konusunda. Çok battım çıktım. Ve en sonunda tak etti burama. Dedim ki artık bir daha bundan sonra istediğin kadar vur, düşmeyeceğim dedim. Ben dedim yapacağım bunu bir şekilde. Ben dedim dünyayı dolaşırken de benim için çalışan sistemler üreteceğim dedim. Ben dedim alemle vakit geçirirken ben çalışmasam bile benim için çalışacak şeyler olsun istedim. Çünkü ben çokça kez ne kadar zor zamanlar yaşadığımı biliyorum. Özellikle buraya geldim ilk sene. İşe giderken çocuğumu, ailemi arkamda bırakmak zorunda kalıyordum. Bu benim için çok büyük bir kayıptı. Onlarla beraber geçirebilirken çalışmam gerektiğini fark ettim. Ya da farklı şeyler ve bunun başkasına olmasını istemedim ve kendimden başladım. Çünkü başkasına yardım ederek de bir şey olmuyor. Çünkü kendinize yardım edemezken başkasına edemiyorsunuz. Ne yaptım? Kendi sistemimi geliştirdim. Dropshipping sistemini geliştirdim. Almadan satmaya başladım. Çünkü yatırım yapacak param da yoktu o zaman. Yani vardı ama riske giremezdim. Çünkü evde bir çocuğum, bir eşim vardı ve olur da kirayı bir gün geciktirirsem bizi dışarı atarlardı. Ki bu da oldu. Kiradan dolayı değil, farklı bir senaryodan. Ve hayatımın en zor zamanında çocuğumla parkta oturup düşündüm bugün ne yapacağım? Kalacak akşam yerim yoktu. İşte insana yatırım yaptığım için çok sevdiğim bir arkadaşım beni aradı. Böyle bir şey olmuş Akın, ne yapıyorsun dedi. Ve dedim ki ya dedim evden çıktım dedim. Çocuk da yanımda parkta oturuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Dedim nasıl da yapacağını bilmiyorsun, bize geliyorsun dedi. Hemen dedi neredeyse ben seni alayım dedi. Bizde bu akşam kal, ne zaman kalmak istersen de işini halledene kadar, durumunu halledene kadar kal dedi. Çok kötü oldum. Çok kötü hissettim. Yani hayatımda çok aciz zamanlarım oldu. Ve bunu o zaman param olsaydı böyle bir şey yaşamayacağımı biliyordum. Ve kendimin dışarıda kalması sorun değil ama o zaman Okyanus 1 ya da 1,5 yaşındaydı. Ve böyle bir çocuğun o zamanda dışarıda kalmasını yapamazdım. Kabul edemezdim. Hani siz büyük olduğunuz zaman anlayabilirsiniz belki ama çocuğunuz için bu kadar böyle flexible olamıyorsunuz. Ve işte insana yatırımın ne kadar önemli olduğunu o gün anladım. Param olmamıştı ama insan dostlarım vardı ve bana kapısını açtı. Kapısını açınca hayatım değişti. Daha güzel bir işe girdim. Daha güzel bir ev tuttum. Daha güzel bir araba satın aldım ve arka arkaya gelmeye başladı o günden ta bugüne kadar. O yüzden hani insana yatırım çok önemli. İnsanların kaçırdığı şey sadece para düşünüyorlar. Halbuki göremiyorlar ki ne kadar daha çok network'ünüz olursa o kadar daha çok network'ünüz olur. İngilizce bilmeyenler için ne kadar İngilizce yani ağınız olursa insanlarla etkileşim ağınız o kadar daha çok paranız olur. O kadar net. Ben yayına biraz geç gelmiştim. Sizi de bölmek istemedim de birkaç Evet. sorum vardı. Müsaade ederseniz Tabii buyur. sorabilir miyim? Hocam ben 18'ime girmedim. Daha 2 ay var da birçok banka hesabını falan ablamın adına açtım. Tamam. Onun da haberi var da bu bir sorun olur mu benim için? Ve ben bunu daha sonradan kendi üzerime almak istiyorum veya da başka bir hesap açmak istiyorum da. Hangi dükkandan bahsediyorsun? eBay mi, Facebook mu? Facebook hesabı zaten kendi adıma hocam. eBay'i onun adına açmıştım. O zaten suspendliydi. Onun dışında Stripe ve PayPal onun adına. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer hesaplar çok yankı yapıyor ama bir mikrofonu muta alırsan süper olur. Eğer hesaplar ablanın adına ve sen yönetiyorsan bir sorun çıkmaz. Her nasılsa banka hesabı ablana, eBay hesabı sana aitse sıkıntı çıkar. Sistem kabul etmeyecektir. Hani o yüzden o ablanın adına yaptığın işlerde ablanın izniyle onun dükkanında çalışıyormuş gibi gözüküyorsun. Hani bu sorun olacaksa senin için yapmaman gerekiyor. Olmayacaksa ablanın aranda yapabilirsin. Öyle bir sorun yok tabii ki. Hocam zaten şu anda eBay'de bir şey yapmıyorum. Sadece Facebook var. Oradan da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yoksa Sadece niye sormak istedim. Ha yok. Tabii iyi yaptın. Var mı başkası? Hocam biraz daha vardı da ben Tamam. Etsy'den de dropshipping yapmayı düşünüyordum Facebook'a. Etsy hesabı açarken satıcı hesabı açtım. O sırada da ürün listelemeden satıcı hesabını açmayı tamamlayamadı. O CG'deki ürünü Etsy'ye de yükleyeyim mi? Etsy'de satmak istiyorsan evet. Değil mi? Olabilir. Onu Tabii ki düşündüm de. de.
benim bazı videolarımın altında Etsy linki var. Oraya tıklayarak gidersen 40 tane ücretsiz sana ürün listeleme hakkı veriyor. Evet O hocam linki oradan kayıt oldum. o zaman 40 tane ürün listele, sonuçta bir kaybın yok. Denersin, olursa olur, olmazsa denedim dersin. Anladım hocam. Bu kadardı hocam benim sorularım. Siz devam edebilirsiniz ya. Çok iyi konuşuyordunuz. Ben de unuttum o sırada. Geç geldiğim için de bölmek istemedim sizi. Yok sorun değil. Sizi Yani dinlemek de güzel. çok teşekkür ederim. Bu arada sorusu olan var mı burada? Yayını dinleyip soru sormak isteyen varsa. Hocam benim aklıma bir şey daha takılmıştı. Bu çok farklı bir şey. Ben şunu gördüm. Hani o Facebook eğitiminde o CG'deki o ürünler, hani onun yan sanayisi var ya, oradaki ürünleri ben Instagram'da gördüm hocam. Adamlar oradan alıp belli ki satıyorlar. Oradan çıkma. Ve bayağı da insana hitap ediyorlar. Bununla ilgili bir projeniz var mı hocam ileride? Instagram'da çünkü ciddi bir şey var. Bir müşteri kitlesi de var. Pazar da var. Instagram markette mi? Evet hocam. Mesela bizim bu edit hesaplarına Facebook'tan çektiğimiz gibi ileride mesela Instagram'dan da müşteri çekebilir miyiz? Bu olabilir mi? Tabii, ben sana bir şey söyleyeyim. Çok ciddi şekilde Instagram Dropshipping diye bir eğitim de çıkartıyordum. Hani o kadar nasıl yapıldığını, şeyini falan gösterdim ama Instagram'da dükkan açmak için sesim çok yankı yapıyor ama. Instagram'da market ve diğer şeylerle uğraşmak için bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Ama ilerleyen zamanda neden olmasın? Yani eğitimin içerisine eklerim eğer istiyorsanız. Sadece uğraştırıyor biraz. Hani ufak bir şeyi var onun. O yüzden hiç girmedim oraya. Kafanızı karıştırmak istemedim. Ama Facebook eğitimin içerisinde zaten Shopify eğitimi de var. Instagram kursunu da koyarız. Olur biter. Onu da denersiniz. Evet hocam, ben insanları gördüm orada şaşırdım. Aslında çok yaptıkları bir şey, ben böyle marifet göremedim hani şey olarak. Tıpkı bizim gibi belli toptancılardan alıyor. Özellikle bazıları, tabii hepsini bilmiyorum da. Oradan sonra müşteriyi çekip satıyorlar. Çok net, çok basit. Bu arada canlı chat inanılmaz derecede insanlar şey yapmış. Yani bu arada herkese merhaba arkadaşlar. Canlı chatte artık canlı chatte herkes kendisiyle konuşuyor. Özgür yazmış. Elon Musk'ta çocukken dersten kaçıp kütüphaneyi bitirmiş. İlk okuduğu kitapta Atatürk'ü... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber güzel bir video içeriz. Tamam, süper. Eğitim, ben de konuşurken adam eğitimi izliyor orada. Evet. Akın hocam, çatı aday olarak bir tur deneseniz, yakında seçim var Türkiye'de. Bir bu eksikti Erkan. Türkiye'de insanların bakış açısını değiştirmemiz lazım. Gerçekten yani Türkiye çok güzel bir yer. Ben bayılıyorum. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Fakat Türkiye'ye ben tek başıma bir şey yapamam. Hepinizin bana yardım etmesi gerekiyor. Hepimizin birbirimize yardım etmesi gerekiyor ki bir şeyler başaralım. Ben en iyi bildiğim şeyi para kazanmayı gösteriyorum. Herkesin en iyi yapabildiği bir şey vardır. Yani yönetim olsun, diğer şeyler olsun. Ben birbirimize sürekli olarak yardım edersek de bu bizim kurmuş olduğumuz e-ticaret, communication'den çok ciddi anlamlarda çok büyük başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Ve onun için de gece gündüz çalışıyorum. Yani bugün baktığınızda bile yayın bile neredeyse yine 2,5 saate geliyor. Daha da uzatmayalım, sonra zaten şey oluyor. İnsanların ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. İnsanların ne kadar gerçekten sıkıntılı zamanlar geçirdiğini biliyorum. İnsanların nasıl şeylerle, nasıl uğraşlarla uğraştığını da biliyorum. 17-18 yaşında çocukların iş bulamadığı için, okulu bitiremediği için, liseyi bitiremediği için gidip sanayilerde çalıştıklarını da çok iyi biliyorum. Bu çocukların yanlış yönlendirme sonucu yanlış yollara düştüğünü de biliyorum. Ve bunların hepsinden ben zaten gördüm, geçtim ve oradan buraya geldim. Yani mümkün. Ama şöyle bir gerçek var. İnsanların başaracaklarına inanmaları gerekiyor. Bunu belki size hikaye olarak gelebilir. Belki başka türlü diyebilirsiniz. Belki bugün senin paran var, konuşması kolay diyebilirsiniz. Ben oradan geldim. Çok net bir şekilde söylüyorum. İsteyen inanabilir, istemeyen Facebook'tan eski fotoğraflarıma girip bakabilir. Yani gizleyecek ya da saklayacak bir şeyim yok.
Ben yıllardan beri müzikle uğraşıyorum. Müziği çok seviyorum. Canlı barlarda gece gündüz sahne aldım 18 yaşıma kadar. 19 yaşımda ya da 20 yaşımda Edirne'de bir barda sahne alırken birisi bana para gönderdi ve şunu bana çal dedi. Durumu iyi olan birisiydi. O gün müzikten soğudum. 20 yaşlarındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Paraya çok ihtiyacım vardı. Sabahları üniversiteye gidiyordum. Akşamları da barda sabaha kadar sahne alıyordum. Ve hem kapıdan para kazanıyordum. Kulüpte, gece kulübünde organize işlemlerini de ben bakıyordum. Kulenin şeyleri ben ayarlıyordum. Biletleri ve yarı parası bana kalıyordu. Ve ayrıyeten de içeride müzisyen olarak, müzisyenin de para vermeyeyim diye kendime bir grup kurdum. Oradaki arkadaşlarla sahneye de ben çıkıyordum. Müzisyen parasını da gitmesin diye ben alıyordum. Arkadaşlarla paylaşıyorduk. Ve şey olarak baktığın zaman hani her yerden bir şekilde para kazanmam gerekiyordu. Ve o zamanlarda baktığım zaman hani oradan öyle böyle öyle derken artık o adam bana şu lafı dediğinde hani parasını verip bana bu parayla çal dediğinde beni satın aldığını düşündüm. Hani müziği bile artık dedim şey yapayım. Ve o gün dedim ki başkası için kimse için artık daha gitar çalmayacağım. Ben istemediğim sürece. Ve o gün müzik hayatıma da son verdim. Bir tane adamın şeyi yüzünden. Yani demeye çalıştım burada her ne olursa yeteneğiniz yine yapın ve onu paraya çevirin. İnsanların yapamadığı ya da beceremediği en kötü şey bu. Bir şeyi çok iyi yapıyorlar. Biri çok iyi yazılımcı, biri çok iyi bilmem yemek yapıyor, biri çok iyi baklava yapıyor ama onu paraya çevirmeyi bilmiyor. Ya da bazıları çok iyi parayı çevirmeyi biliyor ama neye sahip olduğunu bilmiyor. Hani neyi becerebildiğini. Yani bir adam var eline ne verirsen her şeyi yapıyor ve çat çat para kazanmayı biliyor. Ama neden kazanacağını bilmiyor. Çünkü bir şey üretemiyor. Hem bir şey üretip hem o işi pazarlamanız lazım ki para kazanasınız. Ve burada en iyi yaptığınız şeydir. Kimisi İngilizce çevirmenidir. Kimisi ben ciddi söylüyorum çok yakın bir zamanda böyle bir webinar ayarlayacağım. Ücretsiz. Tüm Türkiye'deki bütün gençler ücretsiz olarak katılsın. Ne iş yapıyorsa bana söylesin o işten nasıl para kazanacağını göstereceğim. Hem de adım adım diyeceğim bak şuradan şunu yap, buradan bunu yap, buradan şunu yap. Ondan sonra bunu sürekli olarak yap. Bitti. Çünkü nasıl yapılacağını biliyorum. Çünkü ben buraya gelene kadar denemedim belki ya da çalmadım kapı kalmadı. Bitcoin diyorlar. Bitcoin biz yıllar önce yapıyorduk. Yani her şeyi denedik. O kadar şey kalmadı. Yani en sonunda yıllar sonra çünkü bir şeyle vurmuyor ki. Bazen hayat bir tane sallıyorsunuz dart diye giriyor. Bazen 100 tane atıyorsunuz bir tanesi girmiyor. Edison yani 130. araştırmasından sonra 131.sinde mi ne buldu? Tam hatırlamıyorum rakam ama 1000'in üzerinde buluyorum. Ve dediği şey şu 1000 tane çalışmayan yöntem buldum demiş. Yani öyle gerçekten. Deniyorsunuz yanılıyorsunuz, bazen batıyorsunuz, bazen başka şeyler oluyor. En sonunda ilerliyorsunuz ve inandığınız şey bir anda en iyi, mükemmel bir şekilde işe çalışıyor. Benim bu eğitimlerde insanlar neden bu kadar hani para kazanıyor gerçekten? Çünkü ben de sizin geldiğiniz yerden geldim. Nasıl kazanılacağı için tonlarca paramı kaybettim, yıllarımı verdim, tecrübe ettim ve en sonunda bana para kazandıran sistemi buldum ve kalıbını çıkardım, size veriyorum. Kazanmak isteyen gelsin kazansın. Ha garanti midir? Hiçbir zaman garanti olmayacak. Çünkü sizin kendinize inanmadıktan sonra isterseniz ben gireyim sizin hesaplarınızı kontrol edeyim. Yani para kazanırsınız ama o parayı nasıl kazandığınızın bir değeri olmayacağı için siz de o parayı harcarsınız. Yani bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ben Türkiye'deki herkese inanıyorum. Çok iyi para kazanacaklarında, çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Ve bana inanan kim varsa bizi YouTube'dan, Twitter'dan, Twitch'ten, Instagram'dan takip etsin, iletişimi kopartmasın. Yıl sonunda bir yıl sonra iyi ki yapmışım diyecek. Ama yok ben zaten beceremiyorum, yok bu adam zaten hikaye anlatıyor, bunun gibi YouTube'da tonlarca var, Instagram'da var diyorsanız tadını çıkartın. Bir yıl sonra da aynı cümleleri kuracaksınız. Hem de belki daha kötü durumda olacaksınız. Belki o zaman borcunuz olacak, belki işinden çıkamayacak, belki o en son zamana geleceksiniz. O çaresizlik zamanı vardır. İşte o zaman belki buraya geleceksiniz. Yani gerçekten şu an belki tuzunuz kurudur ya da hani öyle orta derecedesinizdir ki hani acınız yoktur ya da harekete geçmek için hala şeyiniz vardır. Yarın yaparım dropshipping. İşte retail arbitrajı ne işte önümüzdeki ay başlarım. Şu üniversite bir sonuçlar açıklansın da yaparım. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman o zaman gelmeyecek. 2 tane şey var. Ya bugün ya da bir gün. Siz günü seçin. Bugün mü? Bir gün mü? Yani
net söylüyorum. Ben de geldim oralardan. Çok zor zamanlar, çok zor çalışma şartları. Özellikle Türkiye'de çalışıyorsanız insanlar çok kaba. Her zaman hepsi için konuşmuyorum. Çok nazik ve kibar insanlarımız da var. Ama insanlar çok düşüncesiz. Bazen otobüslere geliyorum. Çok eski zamanlarda hatırlıyorum. Yani yaşlılar var. Orada gençler yer vermiyor. Vermek zorunda değilsiniz. Bak, bu bir zorunluluk değil. Bu bir öngörüdür. Çünkü orada oturan sizin büyükleriniz de olabilirdi. Onlara verirdiniz yer. İlla akraba olması gerekmiyor. Şimdi bakış açınızı değiştirin. Şimdi veriyor musunuz o yere? Veriyorsunuz. O zaman güzel. Çünkü şöyle bir şey var. Siz yarın yaşlandığınızda da aynı sizin gibi insanlar olacak. Ve onlar sizin ihtiyacınız varken size yer vermediği zaman niye bana yer vermiyor diye bir şey söyleme hakkınız olmayacak. Eğer bugün yaparsanız ektiğiniz tohumu yarın güzel biçersiniz. İnsanlar size her zaman elma satmayı gösteriyor. Benim gösterdiğim sistem, ben size fidanları veriyorum. Fidanları dikiyorsunuz, büyütüyorsunuz, suluyorsunuz, fidan büyüyor, size binlerce elma veriyor. O elmalar yere düşüyor, topluyor, satıyorsunuz. O çekirdeklerinden tekrar tohumları ekip bundan sonra sizin çocuklarınıza, onların çocuklarına yetecek koskocaman bir elma tarlası oluyor. Ve onların da nesilleri gidiyor. Sistem böyle çalışıyor. Para kazanmak istiyorsanız bugün değil, ömrünüzün sonuna kadar ve sizden sonraki kuşaklar nasıl para kazansın diye düşünün. Ufkunuzu açın. Yoksa bugün $1000, internette görüyorum YouTube videoları ki benim de var birkaç tane. Günde $100 nasıl kazanılır? Çok basit. 2 dakikada kazanayım. Ama önemli olan, bunu her gün yapabilir misiniz? Bir günde kazanırsınız, evet. Bir günde çok büyük satışlar gelir. Günde nasıl 10.000 sterlin kazandık? Var. Çok satışım var. Açar gösteririm. Ve böyle bir video çekerim. Her gün 10.000 sterlin kazanabilir misin? Çünkü mantıken ben bazı YouTuber'ları görüyorum. İşte günde $100.000 nasıl kazanılır? Şimdi hesaplıyorum böyle bazen. $100.000 lafın gelişi ama hesaplıyorum. Eğer bu adam dediği parayı kazanıyorsa diyorum ki gösterdiği şeyle falan mantıken bu adam dünyanın en zengin 10 kişi arasına girmesi gerekiyor. Baktığım zaman dünyanın 10 kişi arasında yok. O zaman bir çelişki var. Çelişki ne? Yani çok net. Size YouTube videolarını izleterek para kazanacaklar. Eğer benim Udemy'deki YouTube eğitimimi aldıysanız £1000 nasıl kazanılır diye böyle görüntülü olarak size gösteriyorum. YouTube'dan o YouTuber'ların nasıl böyle ciddi paralar kazandığını size gösteriyorum. Sistemi de gösteriyorum. Sizin de nasıl o paraları kazanacağınızı gösteriyorum. Hatta açıp YouTube bir tane hesabından £1000 nasıl kazandığını gösteriyorum. Çünkü ne oluyor? YouTube'un algoritmasında siz izledikçe insanlar para kazanıyor. Tabii reklam vesaire şeyler de oluyor. Ama anlatmaya çalıştığım en önemli şeylerden bir tanesi, YouTube yapmayı seviyor musunuz? Ya da bu komünikasyonu gerçekten doğru biliyor musunuz? Ya da yaptığınız şeye inanıyor mu? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunları kağıda kaleme yazın. Sonra ne gerekiyorsa ben yakında, buradan da şeyini vereyim. Çok büyük bir plan ve proje yaptık. Hepinize böyle destek olacak şekilde sizlerle paylaşacağız. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa katılır. Hala web sitesini hazırlıyoruz arka tarafta. O yüzden bu aralar çok yoğunuz. Sadece bugün 2-3 saat bir aramız oldu. Böyle bir yayın yaptık. Çünkü gerçekten bunu konuşmak istiyordum. Türkiye'de gerçekten çok umudunu kaybetmiş ve gerçekten başaramayacağına inanmak isteyen ve birisi de onlara yardım etmedi diye o bataklıkta kalan çok genç var ve bunlar bizim geleceğimiz. Ben bu adamlara nasıl başaracaklarını gösteriyorum ve çoğu kişi de başardı. Ama kendilerine inanmaya başarmaları lazım. Bu en önemlisi. Başarmak istiyorsanız kural belli. Kendinize inanın. Bunu kendinize söyleyin, tekrarlayın. Belki inanmayabilirsiniz. Ama bir şey olmaya başladığı zaman inanacaksınız. Herkese motivasyon, bazen diyorlar bana sen çok motive edici konuşuyorsun ama motive etmek bana göre çok saçma. Motive etmek bir yere kadardır. Ben sizi nasıl motive ederim biliyor musunuz? Size derim ki gel bir eBay'de satışa başla, Amazon'da bir satışa başla. Ben baştan size desem ki günde 100 lira kazanacaksın şu, sizi motive eder, güzeldir. Çünkü paradan konuşuruz. Ama en güzel motive ne zaman olur biliyor musun? Dükkanınıza ürünü koyarsınız, çın çın diye bir ses gelir, bir bakarsınız 100.000 işte 100 ne kadar diye bir para kazandınız, bir para birimi. İşte motive öyle gelir. Siz bir şey yaparsınız, başarıya ulaşırsınız, motive bir gelir, ruhunuza kadar hissedersiniz. Ve bu motive hiçbir zaman bitmez. Ama ben sizi gaza getirirsem, işte eBay'de para kazanılıyor, hemen gelin başlayın kazanın.
Bu bir motive değildir. Bu anlık gazdır ve hemen biter. Ben gittikten sonra süresi böyle bir 2 saat sonra geçer gider. Ama benim öğrettiğim sistemde ya da farklı bir şekilde bu sistemlerde para kazanmayı öğrendiğinizi ve gerçekten gördüğünüz zaman inanmaya başlıyorsunuz. Çünkü bazen diyor ki ya ben bilmiyorum e-ticaret nedir, şunu nedir, bu nedir. Ama bankanıza para geldiği zaman çın çın diye o para nasıl kazanılır? Ve işin komik yanı insanlar şeye inanmıyor. Yani eBay'de nasıl para kazanılır? İnsanlara dünyayı anlat. Kendi tecrübe ettim. İnsanlara istediğin şeyi anlat. İnsanlar görmeden inanmıyor. Baktığın zaman bugün bak şu eBay'de 700 pound'a yakın satış olmuş. 17 tane satış. Şimdi baktığın zaman hani bunu herkes yapabilir. Türkiye'de 10 milyar para. Bunu Türkiye'de belki CEO bile kazanmıyor. Ne yaptık? Bir tane, 2 tane ürün yükledik. Satıldı. Bitti. Bu ürünleri satın almadım. Vardı zaten başkasının. Ürünleri aldım, gönderdim müşterisine. Yani daha bilmiyorum. Sipariş var mı gerçi? Daha bakmadım ama akşam günün sonunda bakıyorum onlara. Yani demeye çalıştım. Bunu herkes yapabilir. Siz ne istediğinize karar vermemişsiniz ki bizim yapabileceğimiz bir şey olsun. Burada Ceyhun da, Fatih de, Aleyna da, Fatih de, Müge de hepsi diğerleri daha çok kişiyiz de herkes hani Abdülmecit de herkes birbirine yardım ediyor. Çünkü herkes birbirinin kazanmasını istiyor. Kimse birbirinin kötülüğünü istemiyor. Ve biz böyle arttıkça farklı bakış açıları ve çok sağlam inşaatlar inşa ediyoruz. Yıkılmaz kaleler yapıyoruz. Ve o kaleye de bize inanan herkesi alıyoruz. Ben gruplarda eğitimimi bile satın alsa, yok işte ben başaramayacağım, edemeyeceğim, ben hayatta gözünün yaşına bakmam. Başaramayacaksan başaramayanların yanında duracaksın. Başaranların yanında değil. Biz başaracağız ve başardık. Ve biz daha iyi yapmaya gidiyoruz. Orada olumsuz bir insan görmek istemiyorum. Başaramadıysan, kaderin buysa bizi ilgilendirmiyor. Bize inanıyorsan kaderini değiştirebiliriz. Hep beraber. Ama yok kendine inanmıyorsan lütfen dışarıda dur. Ömrünün sonuna kadar çünkü o hastalıktır ve o hastalık sen tedavi etmediğin sürece değişmez. Çünkü kendi doktorun sensin. Ve doktor bakmadığı sürece o yaraya düzelmez. İnanıyorsan o neler olacağını bakın ben kendim trilyonerim demiyorum. Ama çok şey başardım kendime göre arkama baktığımda ve nasıl olduğunu biliyorum ve kendimle gurur duyuyorum ve her gün kendimi çok seviyorum. Ve sizin gibi dostlarım olduğu için de çok kendimi iyi hissediyorum. Sizinle konuşurken, sizinle bir şeyler paylaşırken, akıl fikir, görüş yaparken herkes birbirine bir şey katıyor. Ve inanıyorum ki buradan bir kişi bile olsa onların hayatında güzel bir değişiklik yapsak bile benim için kafi. Ben zaten kendi hayatımı kurtardım. Bundan sonra başkalarına faydam olmasını istiyorum ve hepinizin de olacağına eminim. Kendinize inanın. Çünkü niye biliyor musunuz? Eğer siz inanırsanız annenizi, babanızı, sevdiklerinizi tatile götürürken, insanlara ihtiyacı varken yardım ederken, istediğiniz evleri onlara alırken, onların size hep çocuklarda vardır ya anne sana şunu alacağım, bunu alacağım. Arabaları alırken, diğer şeyleri yaparken, kendi istediğiniz şeyi düşünmeden yapabilirken, bir sizden yardım isteyen birisine elini cebinize atıp da böyle baktığınız zaman şimdi ben bunu verirsem yol param kalmayacak, verirsem yürüyerek gitmek zorunda kalacağım. Ben çok onu biliyorum. Bana çok oldu. Verdim yine de. Yürüdüm. Hem de kaç saat. Bazen bunu yapmamanız gerekiyor. Bazen yapmanız gerekiyor. Yaptığınız şey sizin yapacağınız şeye efekt yapıyorsa yapmamanız gerekiyor. Eğer yaptığınız şey sizin yapacağınız şeye yani ben 2 saat iş toplantısına gidip geç kalmayacaksam yürümeye göze alırım. İşe geç kalacaksam bunu göze almam. Çünkü eğer o gün işe giderken kazanacağım parayı engelliyorsam yani ileride olacak şey engelliyorsam o adama ben yardımcı olamam. Fakirlere yardım etmek istiyorsanız onların olduğu yerden çıkın. Onlara ayrılan bütçeden çıkın. Kendi özgürlüğünüzü yaşayın. Onlara öyle ancak böyle yardımcı olabilirsiniz. Yani burada ülkede fakir diye insanlar devletten para alıyor. Herkes de alıyor. Çoğu kişi fakir olmasa bile alıyor. Buradaki en doğru senaryo onlara ayrılan bütçeden çıkarsanız onlar daha çok o bütçeye sahip olurlar. Ve daha çok yerler, daha çok paylaşırlar. Ve siz de kendiniz otomatikman zenginleşmeye gidersiniz. Yani bu nettir. Herkes rızkını yiyor. Ve rızkın nereden geleceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Sabah bir kalkarsınız bir güzel bir yerden iş toplantısını aramışlar. Sabah bir kalkarsınız ne bileyim eski sevgilinizle barışmışsınızdır. Belki hayatınız değişecek, evleneceksinizdir.
Sabah bir kalkarsınız, bir anda böyle yıllardan beri beklediğiniz arkadaşınızı görürsünüz. O size bir iş teklif eder, dünya turuna çıkarsınız. Size sabah bir kalkarsınız, harbiden eBay'de tonlarca satış yapmışsınız, çok ciddi paralar kazanmışsınızdır. Hayatın size vereceği şeyi bilemezken bu kadar karamsar olmayın. O benim hayatımı değiştiren şey o kitapta şu cümle. O kadar kötü ve zor durumda olan bir genç, akşam son sipariş olan pizza dağıtıcısı, pizzayla son siparişine giderken, hayata lanet ederken bir araba ona çarpıyor. Ve araba çarptıktan sonra diyor ki artık diyor daha ne olabilir ki diyor. Hayatımdan nefret ediyorum, borçlarım var, kalacak bir evim var ama yağmur yağıyor. Son siparişim de dağıldı. Eve gidiyor, yatıyor. Yani hayatını sorguluyor. Ben bu hayatı niye yaşıyorum diye. Herkesin başına gelmiştir. En azından bana geldi. Ve sabah kalkıyor, dünyanın en zengin insanı olduğunu öğreniyor. Bir miras kalıyor. Ve ondan sonra hayatı değişiyor. Ve dün yani yiyecek yemeği yokken ertesi gün sabahın köründe dünyanın en zengin insanı oluyor. Hayatın ya da yaratıcının size saklamış olduğu gizemli hediyeleri hiçbir zaman bilemezsiniz. Karamsar olmayın. Çünkü gerçekten bana da aynısı oldu. Umarım size de olur. Ve hayatınız bir anda öyle bir değişir ki dediğim şeyi gerçekten yaşayarak anlarsınız. Çünkü anlatarak çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Neyse. Bence 2,5 saat oldu. Daha uzatmayalım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizi çok seviyorum. Yani iyi ki varsınız. Bu arada Siri beni dinliyor. Hey Siri. Hocam bir şey soracağım. Hani bir videonuz vardı ya eğitimde. Muhasebeci arkadaşlarınız vardı. Onlara ben dün akşam Instagram'dan mesaj attım da hala dönmediler. Onlara ne yapayım? Hani mail mi atayım, WhatsApp'tan mı şey yapayım sizce? Nasıl olabilir? Onlara WhatsApp'tan mail atmana gerek yok. Sadece benim size vermiş olduğum linkten onlara vermiş olduğunuz formu doldurun. Onlar da size geri dönüş yapsın. Onlar 1-2 gün alabilir. Sonuçta muhasebe şirketi. Anladım hocam. Yani 1-2 gün müsaade. Çünkü çok yoğun. Böyle bizim bayağı bir öğrencimiz var. Hani herkes onlara mesaj atsa onların o kadar elemanı yok size cevap verecek kadar. Doğru hocam. Yani O 1-2 gün alır yani o yüzden biraz zaman verin. Tamam hocam. Önemli. O bahsettiğiniz link şeyde değil mi? Eğitimde var mı? Hani, Eğitimde var. Bir de dijital market mentoring'den yazarsan evet. sana canlı chatten de verirler o linki. Tamam hocam. Tamam. Sağ olun. Bir şey değil. Sizi çok seviyorum. Bu arada Birmingham'da ara depo kurma aşamasındayım. Önerilerim var mı? Çok var da şimdi ona nasıl söyleyeyim? İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim çocuklar geldiğiniz için. Çok güzel bir gün geçti. Normalde Google Meet'te yapıyorduk böyle şeyi. Bugün değişiklik oldu. YouTube'da yaptık. Hem de size de hatırlarsanız arada sırada izlesinler. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bana söylemek istediğim bir şey var mı kapatmadan önce? Hocam biz çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şey olursa yine Telegram grubundan da ayrıyeten konuşuruz. Tabii. Sağ olun. Hocam büyük bir heyecanla bekliyorum. Ürüne reklam verme. Facebook dropshipping kısmı için. Bu arada eğitime bakıyorum şu anda. Ürüne reklam vermek diye bir sekme var ama içinde başka şeyler var. Herhalde şimdi orası da olacak doğrusuyla. Güncelleniyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Türkiye'ye çok selam olsun. Azerbaycan'a çok selam olsun. Ve dünyanın neresinde yaşıyorsunuz. Biz bir aileyiz ve hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz. Bize katılmak isterseniz Facebook'tan ve diğer sosyal medyalardan bizlere katılabilirsiniz. Sizler için sunmuş olduğumuz sayfamızda akademi.dijitalmarketmentoring'de de bizlere arzu ettiğiniz takdirde sizler için sunmuş olduğumuz içeriklere de ayrıyeten bakmak isterseniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'ye, dünyaya çok selamlar. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.